Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap incelemesiyle huzurlarınızdayız. Bol alıntılı bir inceleme olacak. Bugünkü kitabımız Osmanlı Müesseseleri, Teşkilatı ve Medeniyeti Tarihine Genel Bakış. Bu videoyla karşılaştıysanız bundan önce kanaldaki Fuat Köprülü ya da diğer tarih sekmesindeki oynatma listesindeki videolara bakmanızı da tavsiye ederim. Profesör tekrar bakacaktım, unuttum, özür dilerim. Muzaffer Tayyip Gökbilgin'di galiba. Bu M'yi bilmiyorum. Tayyip Gökbilgin hocamızın Edebiyat Fakültesi Matbaası İstanbul 1977. Ben bu kitabı sahaftan almıştım. İlk baskı şeklinde. Çok da güzel. Yani 1977 baskısı. Bir ön sözle başlıyor. Ondan sonra içindekilerde Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat, Fatih devri falan. Yani kitabın başlığıyla çok uyumlu, yani Osmanlı Müesseseleri, Teşkilatı ve Medeniyet Tarihi. Osmanlı Müesseseleri, Teşkilatı ve Medeniyet Tarihine Genel Bakış. Giriş kısmındayız arkadaşlar. Müessesenin tarifi ve türleri. İlk önce müessese derken ne anlamamız gerekiyor? Müessese, kuruluş, yani İngilizce institution demektir. Maddi ve manevi olabilir. Örneğin defterdarlık, kazaskerlik, babali birer idari, kazai müesseselerdir. Zaviye, taphane, kervansaray, bedesten birer sosyal ve ekonomik müessesedir. Askeri olarak da bir müsellemlik müessesesi ve teşkilatını uç beyliği ve akıncılık müesseselerinde örnek olarak sayabiliriz. Özellikle zaten aklımıza bizim bu defterdarlık, kazaskerlik gibi hani maliye ile adaletle ilgili hususlarda kurum gelir, ama hani şu uç beyliği ve akıncı deyince bize hani bir başıbozuk kişiler kafalarına göre Allah Allah diyor gidiyor falan gibi bir algı var ya, aslında o da bir müessese, bir kurum. Çünkü bizim akıncıları bana dedim, bize çok yanlış anlatıldığını düşünüyorum ben. Özellikle okudukça da böyle olduğuna daha da ikna oluyorum. Yani o akıncılığın kurumsal yapısının incelenmediğini yeterince ya da insanlara aktarılamadığını düşünüyorum. Çünkü elinde kılıç, kafasına göre bir yerleri talan eden insan imajı var. Eski Türk dizilerinde de ya da şimdiki romanlarda falan. Ama gerçekten devletin bir uzantısı olarak, devletin askeri bir kolu olarak gerçekten kuralı, kaidesi, düzeni olan bir müessese. Her toplumun bir müesses nizamı, yani kurulu düzeni vardır. Bu demektir ki bu kurulu düzen müesseseleri, nizam ve kanunları ile, teşkilatı ve gelenekleriyle bugünkü dünyada da vardır. En ilkel bir toplumda da vardır. İşte bizim konumuz siyasal ve askeri hadiselerden müstakil olarak bu müesseseleri, Osmanlı Devleti, Osmanlı Cemiyeti bünyesini teşkil eden müesseseleri ve örgütleri incelemek, bunları tanımak, iyi ya da fena taraflarıyla aydınlatmak olacaktır. Bu müesseseler falan diye devam ediyor. Diğer başlığımız Osmanlı müesseselerine ve medeniyetine genel bakış. Sayfa 2. Bir yandan Türk devletlerindeki şekil ve mana özelliklerine, öte yandan da İslam geleneklerine bağlı bulunan Osmanlı Devleti'nin müessese, teşkilat ve medeniyet konularında da kendi hayatını kurduğu 14. yüzyıl başına kadar ki Türk İslam devletlerinden her surette etkilenmiş ve ilham almış olması doğal idi. Bu bakımdan siyasal ve askeri olaylar, bunları karakteristik özellikleri dışında da teşkilat ve medeniyet konularını Osmanlı Devleti'nde onların bir devamı ve tekamülü olarak kabul etmek yerinde olur. Osmanlı müesseseleri ve medeniyeti derken bunun başlıca ve orijinal unsurlardan birincisi Türklerin henüz Orta Asya'daki ana vatanına ait yaşayış, müessese ve medeniyetlerin bazı hatıralarını ihtiva ettiği düşünebiliriz. Buraya 3 tane isim yazmışım arkadaşlar. Bakmanızı tavsiye ederim. Sencer Divitçioğlu, Ahmet Taşağıl ve Bahattin Ögel hocamız. Özellikle Orta Asya Türk tarihi üzerine derinlikli incelemeleri var. Özellikle Ahmet Taşağıl'ın buradaki şeye atıf olarak söyleyeyim. Osmanlı ya da Göktürk'ten sonraki bütün devletlerde Göktürk Devleti Türk devlet prototipini oluşturmuştur diyor. Daha sonra işte kanalda dediğim gibi Fuat Köprülü hocanın Osmanlı'nın kuruluş videosu var. Fuat Köprülü hocanın Bizans müesseselerinin Osmanlı müesseselerine tesiri var. Orada da bu konuları daha detaylı işliyor. Osmanlı Devleti'nin siyasal yapısı.
Başbuğları Osman Gazi'nin adını almış. Devletin kuruluşundan sonra da Osmanlı diye anılmıştır. Bu konuyu araştırırken bazı sorunlar hatıra gelmekte ve karşımıza çıkmaktadır ki bunları şöylece sıralayabiliriz. 1. Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna ve müesseseleriyle teşkilatına ışık tutan bilgiler, güvenilir kaynaklar nelerdir? 2. Osmanlıların etnik menşei hakkındaki görüşler ve gerçekler, yani Oğuzlar, Bozoklar, Kayahan kabilesi gibi konulara ilişkin bilgilerimiz ve bunların sıhhat derecesi. 3. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu devir ve bölge ve bu esnada Orta Doğu'nun etnik, politik ve sosyal çehresi. 4. Ertuğrul Gazi hakkındaki rivayetler, Söğüt bölgesinde Selçuklu Devleti idaresindeki faaliyetler, Moğollara karşı tutumları, Bizans kalelerine karşı hücumlar, gazalar. 6. 1, 2, 3, 4, 5 pardon 5. Ertuğrul Gazi'nin kurduğu uç beyliği meselesi. Diğer Türk beyliklerinin kurdukları komşu uç beylikleri, ez cümle Germiyanoğulları ile ilişkiler. 6. Selçuklu Sultanı'nın Ertuğrul Gazi'nin Bizans İmparatoruna ve onun yardımcı kuvvetleri olan Tatarlara karşı zafer kazandığı yeri, Eskişehir yöresini Sultanönü diye adlandırması. G 8, 6, 7, 8 neyse. Bu olayların muhtelif varyantları, ez cümle Hacı Bektaş Velayetnamesi'ndeki manzum rivayet, yani Hacı Bektaş'ın Ertuğrul Gazi'ye söyledikleri, Selçukname'nin rivayeti, Eskişehir bölgesindeki Emir Cacıoğlu mahiyetinde hizmet meselesi, en son olarak da rüya meselesi. İşte Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan önce ve bu kuruluşu hazırlayan devrede vuku bulmuş bir sürü olaylar ki bunları incelenmesi, tahlili, tartışılması, Osmanlı müessese, teşkilat ve medeniyeti konusunda ana hatları ile bilinmesi gerekli hususlardır. Ve bu Osmanlı medeniyetinin kökenleri öğrenilirken zaman zaman bunlara da değinmek zorunluluğu olacaktır. Sayfa 7. Osman Gazi devri müesseseleri. Osman Gazi 1284'te İnegöl, eski adı Angelekoma, Hisarı'nın alınması gerekince aşiretinin ileri gelenleri ile, yani bunlar kim? Akçakoca, Abdurrahman Gazi, Konrad, Turgat, Aykut Alp müzakere etti. Birlikte karar verdiler. Bu bir askeri şuradır, harp meclisidir. Fakat devlet kurulduktan sonra var olan divan için bir nüve, bir başlangıç sayılabilir. Yani devletin asli işi savaş olduğunda hani ona dikkat etmek lazım arkadaşlar. Hani burada hoca çok güzel bir yere dikkat etmiş. Belki dikkat ettiği şeyin öneminde o zaman kendi bile farkında olmayabilir. Biz bugünden geçmişe doğru herhangi bir kurumun tarihini irdelerken, geçmişine bakarken orada bazı benzerlikler ararız. O benzerlikleri tarihin şartları içinde ve araç olarak değil, amaç olarak düşünmemiz gerekir. Şöyle özetleyeyim. Yani biz bugünden geçmişe bakarak, örnek veriyorum, belediye tarihi yazacağız ve geçmişe doğru bakıyoruz. Hani burada birkaç yöntem olabilir ama bence en sağlıklı yöntem şu. Yani bugünkü belediyenin amacı ne? Bugünkü yerel yönetimlerin, belediye teşkilatının amacı ne? O amaçları tespit edip o amaçları götürdüğümüz tarihte, geçmişe taşıdığımız tarihte hangi kurumsal yapı eliyle icra ediliyordu? Yani örnek veriyorum, bugün belediyeler işte yeraltı, yerüstü hizmetlerden sorumlu değil mi? Hani kanalizasyondan sorumlu, çöpün toplanmasından sorumlu, çevre düzeninden, pazardan sorumlu falan. Şimdi bu hizmetlerin özünü, amacını, hani araç olarak değil, amacını geçmişte kim yapıyordu? Yani geçmişe dönünce bizim birçok tarihçinin gördüğü kadılar var. Yani kadılar belediye hizmetleri yapar diyor. Ancak şöyle bir nüans farkı var. Doğru, kadı, özellikle İstanbul kadısı belediye hizmetleri yapıyor. Ama hangi araçları kullanıyor? Yani burada dediğim gibi kurum tarihi açısından bakarsan kadı yerel yönetim nüvesi midir? Yoksa merkezi teşkilatın taşra uzantısı mıdır? Yani bugün kadı dediğimiz tarihte belediye başkanına mı tekabül eder yoksa valiye mi tekabül eder? Hani bunları hem kurumsal yapısı hem hizmetin içeriği gibi hususlarda irdelenebilir. Burada da şunu demek istedim. Yani niye bu kadar uzun bir örnek vermeye gayret ettim? Bu bir askeri şuradır. Fakat divan için bir nüvedir. Şimdi askeri şura deyince sen bunu gidip de Savaş Bakanlığı ya da Savunma Bakanlığı içinde Genelkurmay'ın bir nüvesi gibi mi alacaksın? Yoksa divan dediğim Başbakanlığın nüvesi olarak mı alacaksın? Hani burada divan için dediği gibi ben de hocaya katılıyorum. Başbakanlığın nüvesi olarak almak, yani divan dediğin divanın nüvesini almak daha sağlıklı. Neden? Çünkü devletin
asli vazifesi, o dönemde asli işi savaşsa ve bütün kurumsal bütün enerjisini, toplumdan gelen o bütün maddi manevi değerleri bir potada eritip savaşmak için harcıyorsa, aslında o savaş meclisi devlet meclisidir. Yani divandır. Umarım anlatabilmişimdir. Sayfa 8. Önemli diye not düşmüşüm. Osman Gazi 1291'de, yani devletin kuruluşu ve bağımsızlığından 8 yıl önce Karacahisar'ı zapt ettiği zaman ilk kez hutbede Dursun Fakih onun adını da zikretmişti. O Bilecik, Yarhisar ve İnegöl'ün fethinden sonra bu savaşlarda alınan ganimetlerden bir kısmını Selçuklu Sultan'ına göndermek istemiş. Fakat 3. Alaaddin Keykubat'ın tutulup İran'a götürüldüğünü duyunca hediye göndermeye gerek kalmamıştı. Bu olay üzerinde Osman Bey'in etrafına toplanan Selçuklu beyleri ve askerleri, Türkmen aşireti onu başa, beyliğe getirmek istediler ki genel istek üzerine bunu kabul etti. Biat töreni bu sırada Türklüğe mahsus ve Oğuz Han töresine göre yapıldı. Yani birer birer Osman Gazi'nin önünde diz çöküyorlar ve onun sunduğu kımızı alarak içiyorlardı ki bu ona itaatlerine bir delil idi. Keyfiyet etrafa ilan edildi. Böylece bağımsızlık hareketi sona ermişti. Enteresan, kımız içiyorlardı, diz çöküyordu falan. Özellikle bu Orta Asya'dan gelen Türkmen geleneklerinin irdelenmesinde kültürel bağlamda Ahmet Yaşar Ocak, kurumsal bağlamda sembol manasında da Sencer Divitçioğlu'ndan çok şey okumuştum. Ama böyle kımız içme falan ilk defa burada denk geldim. Yani tuhaf ama enteresan değil. Yani bir yorum yapacak bilgim yok bu konuda. Ki atıf da yok. Şimdi hoca bunu nereden söylemiş bilmiyorum ama. Sayfa 10. Aynı suretle Lefke, yani Osmaneli ve Mekece hisarları, tekfurları da yerlerinde bırakıldı. Arazileri tahrip edilmedi. Bu itaat ve ilhaklar münasebetiyle Samsa Çavuş, olmaya ki cemaat kendi milletlerine rücu göstereler diyerek bu boyun eğmelerin istemeyerek yapıldığını, ilk fırsatta bunların tekrar Bizans'a tabi olacaklarını hatırlatmış. Buna karşı Osman Gazi de bu adamları tamamen mülklerinden ve yurtlarından mahrum edemem, yerlerinde bırakmam lazımdır. Ancak Samsa Çavuş'un sözleri de yaban atmamak gerekir cevabını vermişti. Burada da yeni aldığı yerlerde, hani arada anlatıyor onu, yeni aldığı yerlerde vatandaşa davranış şekli. Sayfa 11. Osman Gazi yaşlılığı ve hastalığı sebebiyle hareket kabiliyetini, cevvaliyetine kaybedince oğlu Orhan'ın devleti idareye muktedir bir hale geldiğini görmüş ve 1320'den itibaren onu kendisine adeta vekil yapmıştı. Bununla beraber halkın işlerini iyi yönetebilmesi için nizamlar, kanunlar konulması ile meşgul oluyor, divanlar kurarak kararlar alıyordu. Bir yandan mülkün genişletilmesine çalışıyor, öte yandan Müslüman ve Hristiyan tebaanın huzur ve asayişinin mükemmel hale getirilmesine dikkat gösteriyordu. O, teşkilat ve müesseseler konusunda Selçuklu Devleti'ni örnek alıyordu. Fuat Köprülü Hoca'nın da, Ahmet Yaşar Hoca'nın da, benzer tarihçilerin de görüşü bu yönde arkadaşlar. Buraya sayfa 12. Osman Gazi'nin ölüm yatağında oğullarına ve devletin büyüklerine hitaben vasiyeti şöyleydi. Gaza ve cihat farizasına devam ettirmek, adil olmak ilkesini benimsemek, şurada bir ayet var bilmiyorum. Kendisini vefatında Bursa'daki Gümüşlü Kümbet'e defnedilmek. Osman Gazi'nin geride bıraktığı eşya çok mütevaziydi. Bunlar 3 sürü koyun, birkaç at, 2 uçlu bir kılıç vesaireydi. Hammer'e göre bu 2 uçlu kılıç şekli Osmanlı padişahlarına mahsus olup ev cümle Budin Beylerbeyliğinin mühürlerinde kullanılmış, Kabudanı deryaların kırmızı sancaklarında işlenmiş olarak görülmekteydi. Osman Gazi devlet hazinesinden, o zamanki deyimle Beytülmal'den bir şey almamış, ganimetlerden hissesine düşen ile bir de kendi koyun sürülerinin geliriyle geçinmişti. Halka tarh ettiği pazar bacı reayanın gönül hoşluğu ile konulmuş vergi idi. Kımız içmesi, 5 vakit namaz kılmıyor olması veya heterodoksiye meyletmesi önemli değil. Adalet ve ümmete hizmet diye not düşmüşüm. Burada hani bunları altını çizdim diye yanlış anlaşılmasın. Vay gördüm Osman Gazi'de içki içiyormuş, bunu bir yerde söyleyeyim de kullanayım diye çizmedim. Önemli olan farklı bir bilgi olduğu için çizdim ama notumu düşmüşüm. Yani cephedeki adamın öyle bugünün konforlu
Hanefi Sünni İslamı gibi, her zaman diyorum, onu başka videolarda da söylemişimdir. Hani kaliferli evlerde musluktan her an sıcak su açılıyor. Bir tuşla içeri serinliyor, ısınıyor. Önünde televizyon, böyle ipek seccadelerin falan. Hani alışverişe bile çıkmıyorsun. Dışarıdan sipariş ediyorsun, geliyor ayağına kadar. Hani böyle bir Müslümanlık yaşamak, Sünni, Hanefi, bugünkü konformist Müslümanlık yaşarken, öyle ya da öyle söyleyeyim, yaşarken bunları duyunca, yok olur mu, Osman Gazi de benim gibi Müslümandı. Ya senin gibi Müslüman olabilir mi? Yani adam yani bir defa senin yaşadığın o ortam farklı. Adam asker, kaza yapıyor, cephede, at üstünde. Her yerde taharet alamaz, her yerde su bulamaz. Namazını senin gibi konforlu alanlarda eda etmiyor. Anlatabiliyor muyum? Haliyle onların, özellikle bugünkü gördüğümüz o rahat, kılı kırk yaran şeylerini çok beklememek lazım. Orhan Gazi devri müesseseleri. Sayfa 15. Osmanlı Devleti'ne ilk teşkilat Orhan Gazi zamanında kuruldu. Bu beylik yavaş yavaş eski aşiret usul ve kaidelerinden, Türk ve Türkmen törelerinden az çok ayrılarak o zamana göre modern bir devlet olma yolunu tuttu. Bunu yaparken de yanlış anlaşılma olmasın, hani Türklüğünü unutmadı. Yine Türk'ün devleti olan Selçuk, Büyük Selçuklu gibi Orta Asya'dan gelen kurumsal Türk devletine doğru bir geçiş bu. Çünkü o tarihe kadar hani birçok sosyal sınıflar var, katmanlar var. İşte devletin merkeziyetçi yapısı içinde yetişmiş bir Türk ulemanın, Türk devlet adamının yapısı bir farklı, profili farklı, kurumu farklı. Aynı dönem içinde paralelde yaşayan, uçlarda yaşayan, gaza yapan Türkmen, daha böyle kabilevi yaşayan Türkmenler de aynı. Aynı dönemde yaşıyorlar. İkisi de Türk kültürünü kendi mecrasında. Biri daha böyle heterodoksiye yakın, sade taşırken, bir tanesi kurumsal yapı olarak taşıyor. Ama ikisi de aynı dönemde, tarihin aynı zamanında akıyor. Haliyle buradan Türk ve Türkmen törelerinden ayrılma meselesi kabilevi Türk-Türkmen töresinden devlet Türk töresine geçiş gibi anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Evvela Orhan Gazi'nin culusunun 3. yılında, yani 1327'de bir gümüş sikke basıldı. Bunu Uzun Çarşılı Osman Gazi'nin ilk sikkesi Belleten'de yayınlanmış. Bu parada Osmanlıların mensup oldukları Kayıboyu damgası da bulunuyordu. Orhan Bey devrinin Osmanlı fütühat, hareket ve siyaseti şöyle hülasa edilebilir. Buraya kaydan geldikleri Timur'dan önce de biliyorlar mı diye not düşmüşüm. Çünkü benzer eleştirilerde özellikle bu kayıdan gelme, Oğuz Han'a bağlanma meselesini Timur'dan sonra Fatih zamanında bir asalet, doğuya karşı bir nasıl diyeyim, meşruiyet için kullanılıyor diye okumuştum birkaç yerde. Ama Orhan Bey zamanında bile o tamga demek ki varsa, hani o kayıdan gelme meselesi daha sonra köpürtülmüş olmuş olsa da demek ki vardı, biliniyordu. En azından şifai kültürde devam ediyordu demek ki. Babasının zamanında olduğu gibi Orhan Bey devrini de evvela bir uç beyliği hüviyeti ve şuuru içinde mütalaa icap eder. Şu noktaları da belirtmemiz ve daha eski devreyi hatırlamamız gerekir. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında 13. asrın son yarısında batıya doğru olan hudut teşkilatı uç beylikleri Bitinya mıntıkasında temerküz etmişti. Bitinya dediği yer arkadaşlar aşağı yukarı bugünkü Marmara bölgesi. Sayfa 17. İstanbul gibi müstahkem bir şehrin o sırada fetholunamayacağını ve bu şehre karşı gelmiş geniş ölçüde müessir bir hareket yapmak imkanı bulunamayacağını anlayınca fütühat istikametini Bursa üzerinden Gelibolu cihetine çevirmeyi düşünmüş, akıncılığı artık İstanbul'a karşı değil, yeni beliren fırsatların sevkiyle Rumeli tarafına tevcih etmişti. Bunu yapmış Orhan Gazi. Hani şöyle yapayım, Marmara Adası bura, Beylik şurada. Buradan Gelibolu'dan karşıya, bir de İstanbul üzerinden. Hani buraya kadar geldi. Üsküdar, Yarhisar, buralar hep alındı. Şimdi buradan mı? Buradan mı? Hani buradan gidip o özellikle otoritenin olmadığı, merkezi otoritenin ve halkın feodaliteden yıldığı, serflikten artık canına tak ettiği Balkanlarda istilamet politikasıyla yerleşmesi daha kolay oldu.
Yani Orhan Bey'in Bursa'dan Ankara'ya ve oradan Tokat'a ulaşan bir yolun etraf ve civarını zapt etmeyi bir hedef olarak alması, anlaşıldığına göre Selçuklu Türkiye'sini yeniden ihya siyasetinde ilk iş olarak eline almak ve tatbik etmek istediği bir usul idi ve bunu mühim bir amil sayıyordu. Sayfa 18. Orhan Bey'in son devrelerinde Osmanlılar istedikleri vakit küffara karşı gaza ve cihat uğrunda bütün Anadolu Türk beylikleri yardımcı askeri birlikler göndermekten çekinmediler. Bir de yan beyliklerden de kullanılıyor. Bütün kaynaklar onun Osmanlı uç beyliğini hakiki bir devlet halinde teşkilatlandırdığını, müesseseleştirdiğini bildirmekte, ittifak halindedirler. Orhan Bey ilk devlet teşkilatında Anadolu Selçukluları ile İlhanlıları örnek almış ve buna göre bir hükümet cihatı kurmuştur. Bunun esas temeli nüvesi beylik merkezindeki divan idi. Paşa ünvanı sayfa 19. Paşa ünvanı alan vezirler hükümdarların askeri ve idari bütün devlet işlerinde yardımcısı olduklarından dolayı bu vazifelerine uygun olarak bu ünvanı taşıyorlardı. Paşa bu. Divan bu devrede bir vezir, Bursa Kadısı ve Orhan Bey ile birlikte en çok 4 kişiden mürekkepti. Divana dahil olmamakla beraber bir fetva makamının müftünün mevcudiyeti de umumiyetle kabul edilmektedir. 14. asrın ortalarına kadar Osmanlı Divanı'nda ancak bir vezirin mevcut olduğu anlaşılmaktadır. O zaman tabii devlet daha küçük, işler daha tam oturmamış. Hani bir vezirle aslında asıl işi gene yürüten padişah, sadece biri yardımcı oluyor gibi. Sayfa 20. Osmanlı Divanı'nda vezirler ve askeri sınıfa mensup beylerin giyecekleri elbise ve başlarına saracakları sarığın şekli tespit olunmuş ve böylece devlet erkanı ve askeri sınıf ile halk kıyafet bakımından birbirinden ayrılmışlardı. Yine Selçuklu divan daireleri çevrelerindeki idarenin aynı idi. Mesela İnönü, Sultanönü, Bilecik, İznik, Karacahisar, İzmit, Yenişehir ve Bursa subaşıları hem asayişe bakıyor. Subaşı dediğimizde bugünün kolluk kuvveti, polis, jandarma böyle karışık gibi düşünün arkadaşlar. İçişlerinin kolluğu gibi düşünün subaşını. Subaşı da Emniyet Genel Müdürü gibi düşünün. Hem de o bölgenin askeri kumandanı bulunuyorlardı. Daha sonraları buraları birer sancak itibar edilerek savaşlarda asker başbuğu olanlara tevcih edilmiş. Yalnız en mühimlerin başlarında şehzadeler bulunmuş idi. Yani burada aslında taşra teşkilatı oluşturulmuş. Şurada da ince protokol diye not düşmüşüm. Düşünün yani kafasında giyeceği sarığa kadar belirleniyor. Yani aslında bu protokol, aslında devlet dediğin şey, kurumsal yapı dediğiniz şey o ananeyi oluşturmak, o ananeye sıkı sıkıya sadık kalmak ve o kurumsal imajı vermek insanlara. Yani bu önden geliyor. Sonradan hizmet, sonradan yaptıkları, ettikleri geliyor. Ama o ilk bakış önemli. Düzenli ordunun nüvesi diye not düşmüşüm. Orhan Bey devletinin dayandığı 2. sınıf askeri kuvvet, yaya ve müsellem teşkilatı oldu. Müsellem atlı demek. Bunların vücuda getirilmesindeki temel sebep her vakit zamanında sefere gelemeyen yahut uzun zaman muhassara hizmetinde kalamadıklarından dolayı başarıları mahdut olan atlı aşiret sipahileri yerine yine Türk gençlerinden daimi ve esaslı kuvvetlere ihtiyaç duyulmasıydı. İlk zamanlarda bunlar padişah hizmetinde olayım deyu büyük bir tehallük gösteren gönüllülerden meydana geliyorlardı. Cihan Nüma'da Neşri demiş bunu. Ve evvela 1000 kişilik bölükler halinde tertip edildiler. Sonra sefere devam ettiği müddetçe 2 akçelik ulufi almak suretiyle hizmet gördüler. Yarı paralı asker gibi, daha kurumsal şey değil. Orhan Bey zamanı bitti. 1. Murat devri müesseseleri. Murat Birin devlet teşkilatında yaptığı en mühim değişiklik o zamana kadar en mühim ve en büyük kazayı makam olan Bursa Kadılığını Ordu Kadılığı ile birleştirmesi, yani kazaskerlik makamına önem vermesi ve bu mevkiyi Çandarlı Kara Halil'e, Hayrettin Paşa'ya yani tevcih etmesiydi. Artık bu makam mülki ve askeri idare üzerinde kat'i bir şekilde üstünlük kazanıyordu. Şey gibi, olağanüstü hal bölge valisi gibi arkadaşlar. İkinci mühim değişiklik, evvelce Süleyman Paşa'nın mahiyetinde bulunmuş olan Lala Şahin Paşa'yı Beylerbeyi unvanı ile Osmanlı rütbe vezirlik selayetleri de haizdi. Bir dakika.
ünvanı ile Osmanlı ordularının başkumandanı yapmasıdır. Bu tarihte bu makam ve bu rütbe vezirlik salahiyetlerinde haizdi ve bu zamana kadar padişahın ya yakın akrabasına veya oğluna tevcih edilmekteydi. Alaaddin Paşa, Süleyman Paşa gibi. Süleyman Paşa Orhan Bey'in oğlu muydu? Evet. Bir Murad'ın abisiydi. Birinci Murad'ın abisiydi. Şehit oldu. Eğer şehit olmasaydı Gelibolu'da büyük ihtimal tahta o geçerdi. Alaaddin Paşa da gene Orhan Bey'in, Osman Bey'in de oğluydu galiba o da. Orhan Bey'in kardeşi olabilir. Tam hatırlayamadım şimdi. Bundan sonra hükümdarın kardeşi veya oğlu artık Divan-ı Hümayun'a yani müşavere meclisine giremeyecek ve orduya, hanedana yabancı bir kimse kumanda edecekti ki padişah bunda saltanatı için bir mahsur görmüş olabilirdi. Bu usul bilahare asla değiştirilmemiştir. Tabii artık yavaş yavaş şeyde oturuyor, saltanatta oturuyor. İstilamet hukuku diye not düşmüşüm köşesine sayfa 24. Osmanlıların fethettikleri yerlerdeki ırkları temsil etmesi şu veya bu suretle devam ediyordu. Bursa, Kocaeli valisindeki Rumlar hemen bir asırdan beri Müslüman Türklerle bir arada yaşamakta ve bunları iyi komşu bulmaktaydılar. Bu itibarla karşılarında temsile mani olmak için ne ırki ne kavmi bir münaferet yani ayrılık ne de İslamiyet'e karşı açıkçası bir nefret mevcut değildi. Keza ne mağlup tarafında kin ve korku ne de galipler tarafında gurur ve azamet yoktu. Gaddarlık ve zulüm hiç mevcut değildi. Yani önemli olan bu. İstilamet hukuku dediğimiz yani ısındırma, sevdirme hukuku dediğimiz de bu. Ya ben ona da biraz aslında şu anda karşı çıkıyordum. Hani demin anlattım ya hoca bir şey fark etmiş ne kadar etmiş diye hani ya da o yerel yönetimlerin tarihi kökenini aramak üzerinden örnek verdiğimde söylediğim gibi. Yani istilamet deyince direkt ilkokulda ya da lisede şey diyor öğretiyorlar. Isındırma politikası. Sanki şey gibi oluyor. Böyle bir taktik icabı. Hani ısındıracak ama sonra gör bakalım sana ne de edeceğiz. Hani bir içinde hafif bir aldatma iması barındırıyor gibi geliyor bana. Ben onu sevmiyorum. Yani istilamet hukuku deyince aslında ısındırmak, sevdirmek gibi değil de başka bir isim gerekiyor ona ya. Çünkü hukuk o yani. Isınsa da o, ısınmasa da o gibi. Politika o. Devletin politikası o yani. 26. Sayfa 26. Sultan Murad'ın 1365'te başkaları tarafından da yani nispeten uzak yerlerdeki Hristiyan memleketlerden bazılarınca da ilk defa tanındığı görüldü. Mevki ve vaziyetinin hakim bulunduğu ve hatta Bizans İmparatorluğu'nun açıkça varisi olduğu kabul ediliyor gibiydi. Çünkü Bizans İmparatorluğu'nun kızıydı anası. Sayfa 27. Mesta ve Sutrama nehirleri vadilerindeki köyler ve kasabalar hemen Murad'ın hakimiyetini tanımışlar. Hiçbir mukavemet göstermeden Osmanlı usul ve kanunlarına, vergi usulüne yani cizyeye itaat etmişlerdi ki bu hal buradaki halkın daha önce karışıklıklardan özür dilerim. Daha önceki karışıklıklardan ve adaletsizliklerden neler çektiğini ve yeni fatihlerini de büyük bir memnunlukla karşıladıklarını göstermeye kafidir. Sayfa 29. Profesyonellik ve insan unsurunu kullanma kabiliyeti. 29. Yine Kara Timurtaş Paşa'ya izafe edilen teşkilattan biri de Voynuk Teşkilatı'dır. Voynuk sınıfı bir nevi askeri seyis teşkilatı demektir. Hristiyan unsurlardan toplanan bu sınıf efradı yani sınıfa dahil olan insanlar vergiden muaf tutulmuştur. Vazifeleri süvarinin atına bakmak ve ahır işleriyle meşgul olmaktır. Bu suretle süvarilik ile at uşaklığı birbirinden ayrılmış demektir. Süvarinin vazifesi sadece ata binmekten ve harp yapmaktan ibaretti. Bu askeri vazifelerin istilzam ettiği bütün diğer hizmetler ise voynuklara bırakılmıştır. Yani burada da profesyonellik ve insan unsurunu kullanma kabiliyeti demişim. Hani biz bugün arkadaşlar nüfus patlaması yaşadık, teknoloji patlaması yaşadık ya. Hani bu bahsettiğimiz dönemlerde, bundan 700-800 yıl önceki dönemlerde insan dediğin şeyin ne kadar kıymetli olduğu, bir zanaatçının, bir mimarın, bir seyisin bile, iyi bir at seyisinin ne kadar kıymetli olduğunu. Biz bugün mesela şu kitaplar her yerde kitap istediğin kadar alıyorsun. Tamam fiyatları biraz pahalı ama çok. Yani bir kitap yani bir mürekkep bunlar ne kadar kıymetli şeylerdi. Biz onu psikolojik olarak uzak olduğumuz için bence tarihi de o psikolojiden uzak anlayamıyoruz. Şu anda Edmund Burke'ün bir kitabını okuyorum. Sosyoloji ve Tarih diye. Orada sosyoloji ile tarihin farklarını, çakışmalarını, benzerliklerini ve farklılıklarını falan anlatırken
bir şey ettim yani aslında tarihle psikolojinin de üzerine gidilmesi lazım. Çünkü tarih deyince gene liseye, ÖSYM'ye örnek verelim. Tarih dersini anlatırlar. Tarihe yardımcı bilimler. İşte numizmatik. Numizmatik neydi? Para bilimi miydi? Para bilimi miydi? Herhalde öyle. Para bilimi. Epigrafi, yazı bilimi, arkeoloji işte değil mi? Hepimiz biliyoruz. Sosyoloji, ekonomi falan bunlar tarihe yardımcı. Orada dikkat ettiyseniz psikoloji geçmiyor. Halbuki psikolojinin hani tarihe belki de en yardımcı bilim olabilir. Şey olabilir. Çünkü bunu niye söylüyorum? Burada dediğim demin bahsettiğim o insan unsurunun azlığı, zanaatçinin azlığı, kağıdın, mürekkebin azlığı yani bu elindeki aletin kıymeti gerçekten psikolojiyi ekliyor. Oradan da sosyolojiyi, toplumu etkiliyor. Biz bunları gerçekten şöyle biraz içeriden bol bol hatıra okuyarak o satır aralarını aslında hermeneutiği psikolojik bir hermeneutiğe tabi tutmadan okumakla çok anlaşılmıyor bence. Buraya o yüzden dedim insan unsuru ne kadar önemli. Sayfa 30. Bizanslılara ve Rumlara karşı muamelesi onların karakterini tayinde mükemmel bir anlayış ve isabete istinat ediyordu. Hatta Bizans kilisesinin teveccüh ve muhabbetini celbeyliyordu. Patrik 1385'te Papa 6. Urben'e yazdığı mektupta Sultan Murad'ın kiliseye hareketlerinde tam bir serbestli bahşeylemiş olduğunu bildirmişti. Osmanlılardan hiçbir şikayetleri görülmemekteydi. Bu sebeple Gibbons der ki, Osman Gazi etrafına bir ırk toplamış, Orhan Gazi bir devlet yaratmış fakat imparatorluğu kuran Sultan Murat olmuştur. Halkokindil, Murad'ın az konuşan fakat konuştuğu zaman güzel söz söyleyen, hayırhah bir hükümdar, yorulmak bilmeyen kibar bir şövalye olduğunu bildirir. Yorga ise müsamahalı bir efendi idi der. Osmanlı Devleti'nin dış ticaret ve anlaşmalar müessesesi Murat I devrindeki Raguza Cumhuriyeti ile vuku bulan anlaşmalardan sonra bilhassa Yıldırım Beyazıt devrinde Venedik Cumhuriyeti ile yapılan müzakere ve anlaşmalarla gelişti. Ticaret de gelişiyor yavaş yavaş. Kurumsallaşmanın ölçüsü şahıslardan bağımsız işleyen bir sistemin varlığıyla belli olur diye not düşmüşüm arkadaşlar. Fetret devrinin dikkate değer bir hadisesi de Ankara mağlubiyetinin Balkanlarda sayıları önemli bir yekûnu bulan Hristiyan tebaa üzerinde hiçbir tepki yapmamasıdır. Bu bölgede sükun devam etmiş, Osmanlı idaresi temelli kalmıştır ki bu olay Rumeli'deki Osmanlı idaresinin diğer komşu devletlerden daha adilane olduğunu göstermektedir. Osmanlı Devleti fethedileli henüz çok zaman olmayan Balkanlarda siyasi ve idari mahareti ve uzak görürlülüğü sayesinde bu tehlikeli ve buhranlı devri atlatmış, Rumeli'deki memleketini hadisesiz olarak elinde tutmaya muvaffak olmuştur. Osmanlı Devleti Timur'un darbesine müteakip parçalandığı ve şehzadeler arasında saltanat mücadeleleri olduğu sırada Balkan devletlerinin Osmanlılara karşı birleşememeleri bazı yabancı tarihçiler kiliselerin birleşmemiş ve anlaşamamış olmasına yormaktadırlar. Onun gibiymiş diye düşünmekteymişler galiba. Bunun da büyük bir tesiri olmakla beraber asıl mesele Osmanlı hükümetinin tebaası arasında adalet ve eşitliği temin etmek ve dini işlere karışmamak suretiyle huzur ve emniyeti sağlamakta, Balkanlardaki Ortodoks mezhebine mensup mutaassıp halkın Katoliklere karşı bir nevi himayesini, müdafasını yaparak onların vicdan hürriyetine saygı göstermekteydi. Ve bilhassa bu siyaseti ile bu buhranlı devrede de herhangi bir karışıklığın ve huzursuzluğun belirmesine engel olmuş ve bu yolda başarı sağlanmıştı. Şunu da belirtmek lazımdır ki Ankara Savaşı ve bunun doğurduğu neticeler Osmanlı Devleti için pek ağır darbe olmakla beraber çeyrek asır zarfında süratle kendisini toparlamaya muvaffak olmuş ve bu da Osmanlı teşkilat ve müesseselerinin sağlamlığını başta bulunanların idari ve siyasi basiret ve enerjik hareketlerini ispat etmiştir. Buna mukabil Hindistan, İran, Azerbaycan, Irak ve Suriye'den Ege Denizi'ne kadar geniş bir fütuhat hareketi yapmış olan Timur'un ölümünden sonra imparatorluğu teşkilatsız ve köksüz olduğu cihetle kısa zamanda parçalanmış ve tarihte Osmanlı Devleti kadar iz bırakamamıştır. Buraya bazı notlar almışım. Kurumsallaşma neden önemli diye demişim yani Timur örneği. Yani ne kadar büyük devletin, malın mülkün olsa da şahsa bağlı. Şahıslar gittikten sonra da işleyen bir sistemin olmayınca sıkıntı gerçekten büyük oluyor arkadaşlar.
Buraya gene bir not almışım. Bu vakit ihanet etmeyen neden sonra ihanet etti? Mesele sadece kışkırtma mı? Ha. Burada da hani klasik Osmanlı çöküyordu. Değil mi? Hani o şeye atıf olarak. Bunda da şöyle söyleyeyim. Halil İnalcık Hoca'nın galiba doktora teziydi. Tanzimat ve Bulgar meselesi. Bakmanızı tavsiye ederim. Bize hep nasıl anlatılır? Özellikle biraz da böyle apolojik bir tavırla. Hani savunmacı bir tavırla işte Osmanlı cennet gibi bir şey sunuyordu ama Balkan'daki milliyetçiler dış kışkırtmayla ayaklandı. Ya dış kışkırtmayla ayaklanan niye Osmanlı kurulurken dış kışkırtmayla ayaklanmadı? Ya da başka bir zamanda niye ayaklanmadı? Tamam, senin yaran olursa dışarıdan onu kaşıyan çok olur ama özellikle o Halil Hoca'nın kitabına atıf yapmamın sebebi şuydu. Orada Tanzimat ve Bulgar meselesinde Halil Hoca özellikle yerli Türklerin, özellikle bu şeylerin ne diyorlar, derebeyi gibi davrananlar var ya, onların gayrimüslimlere zulüm ettiği, hani toprak ağalarının Müslüman Hristiyan ayırmadan bu Osmanlı ilk zamanındaki huzuru, refahı sağlayamadığı, o yüzden insanların dönem dönem isyan ettiğini belgelerle anlatıyordu. Bulgarların özellikle. Hani sadece kışkırtmamı tırnak içine almamın sebebi o. Yani adamlar bu dönemde başında padişah bile yokken 11 yıllık fetrette sana isyan etmiyor. Tabi oluyor, vergisini veriyor. Ama Osmanlı son döneminde birden bunlar vatan haini oldu. Birden ayrılmak istedi. Niye? Çünkü milliyetçilik akımı varmış da ya Bulgar'ın köylüsü, yani Roma'nın köylüsü ne anlar Fransız ihtilalinden, Voltaire'den? Okuma yazmamı biliyor. Bilse o dilimi biliyor. İnsanlar bu dönemde arkadaşlar, yani yaşadığımız çağda bahsetmiyorum. Bundan 100 yıl öncesine kadar sadece yönlendirilme ile hareket ettiler. Normal sıradan halktan bahsediyorum. Ve bu yönlendirmeye açık olmalarını da açık ya da kapalı olmaları da genelde ekonomiyle alakalıydı. Ona verdiğin adalet hizmetiyle alakalıydı. Yani zulmetmiyorsan ve karnı doyuyorsa bundan 100 yıl öncesine kadar öyle siyasi fikirler genele yayılmış değildi. Bugün bile o kadar değil de o zaman hiç değildi. Haliyle ben o Osmanlı son döneminde savunmacı bir yaklaşımla işte bunlar isyan etti bize falan. İsyan etti de sen de eski Osmanlı değildin ama. Dışarıdan adam geliyor, koruyamıyorsun. Özellikle hani çok dikkat edilmeyen bu husus, gene onu da denk gelmişken söyleyeyim. Osmanlı yükseliş ve duraklama diye de tarif ediyorlar ama hani ben klasik dönem diyorum. Osmanlı klasik döneminde hiçbir savaşı kendi ülkesinde kabul etmemişti arkadaşlar. Daima savaşı düşmanın coğrafyasına taşırdı. Ama özellikle köprülerden sonra, Viyana bozgunundan sonra gelen süreçte savaş alanı hep bizim coğrafyamız oldu. Haliyle senin vergi alacağın insanın tarlasında her yıl 2 yıla bir savaş var. Adamın bütün Balkanlar savaş coğrafyasına dönmüş. Ama eskiden mesela şura sınırsa, yani tam şura sınırsa, bura Osmanlı, burada Avusturya, Macaristan. Ya savaş burada kabul etmiyordu Osmanlı. Hep buraya taşıyordu. Ve bunu bilen vatandaş geride kaldığında kendisine bir şey olmayacağını, savaştan etkilenmeyeceğini biliyordu. Ama savaş bu coğrafyaya taşınmaya başladıktan sonra artık burada huzursuzluklar başladı. Ekonomik düzen bozuldu falan. Bu da bir nüvedir, aklıma gelmişken söyledim. Osmanlı müesseselerine karşı yapılan tenkitlere bir cevap demiş. Bulgar tarihçilerin son zamanlarda Osmanlı feodalizmi problemleri diye dillerine doladıkları konuyu kendi yanlış ve esassız görüşlerine göre tarihi gerçekleri tek taraflı ve sübjektif bir şekilde muhakeme ederek değerlendirmeye çalıştıkları görülmektedir. Burmov, Osmanlı Türklerinin Balkan Yarımadası'nı istila ve 14. 15. asırda Balkanlardaki hakimiyetinin başlangıcı Doğu ve Güney Avrupa bölgesinin tarihi inkişafına, yani yükselmesine ehemmiyetli akisler bırakan hadiselerdir. Derken bir gerçeği ifade etmiş fakat burada yaşayan halkların siyasi istiklallerini ellerinden almak, onların tarihi inkişafında tabii seyri değiştirdikleri yolundaki iddiasında ise malum görüşü tekrarlamıştır. Önce Türklerin Fütühat devri başlangıcındaki Bulgarların hakiki manada siyasi bir istiklali olup olmadığı münakaşa olunabilir. Saniyen, yani ikinci olarak, onların tarihi inkişafındaki tabii seyir acaba hangi istikametteydi ve Türklerin bu halkları hakimiyetleri altına almaları müsbet mi yoksa menfi bir etki mi yapmıştır? Bunu tayin etmek lazımdır. Burada da en sonki ne okudum videosundaki
yazarı unuttum ya. Bahattin Özkişi'nin 2 ciltlik romanı. Hani Sarı Kadı ve Uçtaki Adam. Sarı Kadı 1. cilt, Uçtaki Adam 2. cilt, Ötüken Yayınlarından tam bu meseleyi hani biz tarihi inkişaf ediyordu da Macaristan, Avusturya, Balkanlar biz mi neye engelledik ya da biz olmasaydık nereye evriliyor diyor. Çok güzel edebi bir roman haline getirmiş, tavsiye ederim. Sayfa 34. Hele bu bapta istila ettikleri memleketlerin sosyal ve ekonomik hayatında kendi adet ve ananelerini empoze etmişlerdir. Hükmü hiçbir değeri olmayan ve her bakımdan temelsiz ve mesnetsiz iddialardır. Zira Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal ve ekonomik hayatta çok defa uyguladığı prensip ademi merkeziyet yani yerinden yönetim esasına göre ayarlanmıştı ve mahalli adet ve ananeler devletin hakim ve hayati menfaatleriyle çatışmadığı müddetçe geniş mikyasla hürriyet, serbestlik içinde cari ve muteber idi. Doğru, öyle yönetmek daha uygundu o dönemde. Başta da devlet olma hali kanunlar diye not düşmüşüm buraya. Eğer empoze edilen adet ve ananeler olmuşsa ki Fatih bir milletin üstün meziyetlerinin geri bir toplumda bir tesir bırakmadığı iddia edilemez. Yani doğru. Bunlar ancak umumi nizamın yararına ve bizzat Bulgar halkının daha ileri bir medeniyet haline gelmesine hizmet eden karakterde bulunmuşlardır. Demin bahsettiğim Halil Hoca'da o Bulgar meselesi, Tanzimat ve Bulgar meselesinin girişinde bu yüzyıllarda böyle olduğunu, sonradan bozulduktan sonra insanların isyan ettiğini söylüyor. Burada da mesela bu dönemin tarihçileri bu dönemdeki, yakın dönemdeki isyanı biraz da milliyetçilikle yapmak istiyor. Bulgar milliyetçiliği, Roman milliyetçiliği yapmak adına, kendilerine bir millet oluşturmak adına biraz kötüleme yapıyorlar ama o gün için geçerliydi. Yoksa geçmişte öyle bir şey yoktu. Yani örnek veriyorum, bir Bulgar tarihçinin bundan 500 yıl önce, 600 yıl önce Osmanlı tebaası olarak yaşayan atası çok da şikayetçi değildi. Marksizmin tecride boğulma hali. Sayfa 35. Şimdi bu konuda vaaz ettiği, söylediği problemleri birer birer gözden geçirelim. 1. Tarihçinin meşgul olacağı ilk mesele şüphesiz ki mevcut kaynakların tenkidi olacaktır. Bunların evvela filolojik ve tarihi metnin anlaşılması bakımından yapılması birinci şarttır ki sıhhatli bir kaynağa sahip olmak imkanı elde edilir. Burmov'un bu cihete ehemmiyet atfetmemesi ilmi metoda riayetsizliğinin bir delilidir ve onun ciddiyetsizliği hakkında kafi derece fikir vermektedir. Bu Burmov Bulgar tarihçi de hani Marksisti galiba. İlmi metotlarla tenkidi yapıldıktan sonra sıhhat ve güven kazanan her kaynak tarihi gerçekleri büyük ölçüde aksettirmekte ve onun saçma sapan iddia ve isnatları hilafına herkesin işine yaramaktadır. 36. Ciddi ve objektif bir tarihçi muhakkak ki Hristiyan menşeli kaynakların Fatihlere karşı yürüttükleri kini ne dereceye kadar çıkardığını, Türklerin fütuhat hareketlerini, tefsirde ne gibi hatalara düştüklerini nazarı itibara alır ve bu malumatı mukayeseler yapmak suretiyle değerlendirilir ve tarihi gerçeği ne derece aksettirdiğini tayin eder. Bak burada da önemli arkadaşlar. Şimdi siz bana diyebilirsiniz ki ya işte madem Bulgarlar bu kadar rahattı ya da o dönemde şey yapıyordu. Ben anakronizme düşmüyorum arkadaşlar. Yani kafamı, ruhumu bir elimden geldiğince bundan 600 yıl önceki Balkanlara götürüyorum. Ve orada yaşayan bir insan gibi, yani Osmanlı'yı çok seviyorum, Müslüman olmaya çok yatkınım diye değil. Dediğim gibi insanlar huzur, yani adalet ve ekonomiye bakıyor. Bir Balkan köylüsü olduğumu düşündüğünde hani Osmanlı'yı çevresinden daha ehvenişer gördüğünü söyleyeyim. Yani daha muteber görüyor. Daha güçlü görüyor. Ona tebaası olmanın daha ayrıcalıklı olduğunu gördüğünü düşünüyorum ben. O zaman şunu diyebilirsiniz. Madem öyle, elimizde bu kadar yazılı kaynak var. Orada hep Osmanlı'nın şöyle olduğunu, kötü olduğunu, bunu yaptığını, işte aslında vatandaşların da çok korktuğunu, yani o köylüler adına, serf adına konuşuyor o belgeler ve diyor ki sana Osmanlı şunu yaptı. Ama dikkatini çekerim. Demin dediğim o psikoloji meselesi ya da yazı meselesi neydi? Videonun başında bahsettiğim. O sana ulaşan belgeyi kim yazıyor? Osmanlı'nın kurumsal olarak, halk tabakasından bahsetmiyorum, kurumsal olarak çarpıştığı Balkan feodalitesinin elindeki paralı tarihçiler. Burada paralı tarihçi demem sebebi hani bu adamlar kötü diye demiyorum. Zaten o dönem herkes öyle de, yani ne demek istediğimi anlatabiliyorumdur umarım. Yani yazan adam senin düşmanın zaten. Bir adam diyor ki, Bulgar bir adam orada, feodal beyin yancısı, vakaünisti, Osmanlı halka bunu yaptı. Köylüler şöyle muzdarip oldu diyor.
Ama onu köylü gerçekten öyle mi oldu? O belge ona ispat eder mi? İşte orada ince bir ayrım var. Onu düşünmek lazım. Hocanın da dediği sanki ona geliyor gibi. Ne derece gerçeği, tarihi gerçeği, ne derece aksettirdiği tayin eder diyor. Hani onu karşılaştırmak lazım. Önemli diye not düşmüşüm. Evvela saydığı milli ve lisani menşeileri çeşitli olan tarih kaynakları içinde niçin tek bir tane Bulgar tarihi kaynağı zikredememektedir? Bugün ona dayanarak hükümlerde bulunacak mıydı yoksa onu da ideolojik kriterlere tabi tutarak ve herhangi bir kusurla malul göstererek elimine etmek cihetini iltizam edecek miydi? O devirler için Bulgar ilim ve kültür seviyesinin böyle edebi ve tarihi bir mahsul veremeyecek derecede aşağı bulunduğu gerçeğini bir tarafa bırakarak farz-ı muhal böyle bir kaynak bulunsaydı acaba Burmov hangi teraneyi tutturacaktı? Hani hiç elimize kaynak geçmedi diyordu Burgo, burada yanlış hatırlamıyorsam. O da diyordu ki yani geçmedi çünkü Osmanlı yaktı, yıktı, Bulgar kültürünü yok etti falan diyordu. O, hoca da diyor ki var mıydı ki? İşte İkinci olarak hatıra gelen sual, bugün 20. asır tarihçiliğinin eriştiği merhale içinde ve onun ortaya koyduğu hakim prensiplerin ışığı altında akla geldiği ve canının istediği şekilde tarihçilikten bahseden Burmov'un bu konudaki yazısı ideolojik kriteryuma tabi tutulsa ve savunmasını yaptığı ideolojik görüş içerisinde izaha çalıştığı fikirleri objektif bir şekilde değerlendirmeye teşebbüs olunsa bu Bulgar tarihçi acaba nasıl bir not alacak idi? Burada ne dediğini ben de anlamadım hocanın. İkinci husus, hani Osmanlı'yı eleştirilere cevap diyordu ya, ikincisi. Yazar halli diğerlerine takdim edilmesi lazım gelen ikinci problem olarak Türk fütuhatı ve Balkan Yarımadası'nın zaptı esnasındaki hadiselerini inceden inceye ve sıhhatli bir şekilde tespit edilmesi meselesini ele almaktadır. Bu meselede müphem noktaların bulunması ve daha fazla aydınlanmaya muhtaç vakaların mevcudiyeti Burmov'un burjuva tarihçiliğine bu münasebetle de hücumuna asla hak verdiremez. Burmon Marksist tarihçi ya, kalıba sokmaya çalışıyor, sokamıyor. Zaten tarihçilikte yani Marksizm gerçekten çok güzel. Yani Marksizmi belki ben şeyde biraz daha o sınıf bilincidir, ekonomidir derken özellikle iktisat, sosyoekonomi tarihte, sosyolojide falan ciddiye alıyorum ama Marksizmin tarihçilik şeyi bakımından çok çok kötü yani. Hiç alakası yok. Böyle ufak bir kabileyi böyle insanlık tarihine uydurmaya çalışıyorlar. Marksist arkadaşlara söylüyorum. Yani gerçekten yerini, hududunu, haddini, sınırını bilmek lazım. Tamam. Bu konuda henüz karanlık ve müphem kalmış noktaların ve meselelerin aydınlatılması sadece münhasıran bunlarla ilgili olarak ele geçecek mutaların yeni vesikaların tahlil, tefsir ve değerlendirmesiyle mümkün olabilecektir. Şimdiye kadar bilinen kaynaklar türlü açılardan tetkik ve tenkide tabi tutulmuş, tarihi gerçeklere mümkün mertebe yaklaşılmıştır. Ancak yazarın bu vaadide tamamen hususu bir dikkat atfedilmesi lazım gelen şeyin Fatihlere karşı mücadelede halk kitlelerinin iştirakine taalluk eden vakaların tespiti olduğu hakkındaki iddiasına yine kendi ideolojik görüşünün bir tezahürü ve neticesi kabul etmek mevkiindeyiz. Doğru. Yani halk kitleleri ne abi? Yani işte diyorum ya, Marksizmin o şeyi bozuk. Yani gerçekten bilinçli bir halk ve kitle, halk kitlesi yani organize bir sosyal siyasi güç olarak halk dediğin şeyin tarihi 100-200 yıl önce arkadaşlar. Yani siz şeyleri demin o videonun en başına gidin deyin dedim ya, hani amaç ve araç yapılan şeyle bugün yapılan ve sebep olan şeyle o gün onun hangi araçlarla yapıldığı ve hangi sebeplere ulaştığı kurumsal ya da içerik olarak değişen şeylere bakmamak lazım. Çok karıştırdım, özür diliyorum. Bir daha anlatmaya çalışayım. Nasıl anlatırım? Hani halk kitleleri falan diyor ya, bugünden bakıyorsun diyorsun ki devlet işte vatandaş ayaklanmış, padişahı indirmiş, kralı asmış. Bundan bir yıl önce bilmem ne isyanı olmuş. Sen onu bugünkü halk kitlelerine, yürüyüşlere, demokrasi içindeki belli teamüllerle oturmuş organizasyonlara, sivil toplumun hareketine bakarak kafanda bir imaj canlanıyor. Demin bir yerde söyledim ya videonun, hani o psikoloji meselesi o. Senin psikolojin gördüklerinle böyle eşleştirip benzer tasavvurlarla tarihe bakmana sebep oluyor. Ama onu kurtulman gerekiyor. Bunu da ancak o bilinç altında kalan şeyin bilince çıkartarak, yani bilinç
altında kalanın bilince çıkartarak ya ben buna böyle bakıyorum ama bu yüzden buna böyle bakmamalıyım diye kendi kendine telkinle. Hani psikolojik dediğim gibi bilinç dışına attığın şeyler böyle içgüdüsel olarak yaptığın değil de bilinçli olarak davrandığın, üzerine tefekkürle düşünürsen ancak ayılabiliyorsun. O yüzden diyorum tarihçilikte psikoloji çok önemli diye. Senin halk kitleleri diyorsun, bir isyan görüyorsun. Kafan hemen bugünkü daha yeni oldu yani Nepal'de falan parlamentoda ona gidiyor. Öyle değil. Tarihteki isyanların hiçbiri halk kitleleri dediği, halk hareketi dediği şeylerin hiçbiri böyle değil. Ama işte bir tarihçi, büyük de bir tarihçi, Marksist bir tarihçi gidiyor böyle bir hata yapıyor. Halk kitleleri. Ya 600 yıl önce ne halkı? Yani halk dediğin iletişimle oluşur. Sivil toplum dediğin irtibatla oluşur. Birbirlerinden haberi yok, yol yok, iletişim yok. Kabilevi topluluklar hangi ortak amaca nasıl bir çalışma yaptılar da bir plan yaptılar da böyle bir üzerine oturdular, müşahede ettiler, tefekkür ettiler. İstişarenin sonucunda dediler bu hareketi yapalım. Öyle bir şey yok. Bir eşkıya çetesi var. Peşine birilerini katıyor. Bazen zorla bazen güç odakları onları birbirine karşı kullanıyor çeteleri. Sen bunu sivil halk hareketiyle karıştırıyorsun. Niye? Çünkü senin gözün bugün bakınca onu görüyor. Umarım anlatabilmişimdir. Zira bugünkü şartların ve telakkilerin mümkün kılacağı bir hususu 14. asır içindeki Bulgar topluluğundan ümit etmek ve buna ait bir vesika beklemek oldukça bir hayalperestlik sayılır. Hoca da benim dediğimi demiş. Sayfa 41. Üçüncü kısım. Yazar üçüncü problem olarak Balkan Yarımadası'nda Türk hakimiyetinin kronolojisinin daha saatli olarak tespit ve tesisini bahis konusu etmiştir. Ona göre Burjuva tarihçiliği kronoloji hususundaki samimi arzularına ve titizliğine rağmen bu sahaya bir ilerleme kaydetmiş değildir. Sıhhatsiz ve mütenakız yani sağlıksız ve mütenakız eksik kesikli gibi arkadaşlar. Nakızla mütenakızı birleştirmiş. Nakızla mütenasip diyor yani uygun nakız eksik, uygun eksik gibi bir kelime. Bir şekilde yapılan etütler bu meselede meydana çıkan birçok suallerin aydınlanmasına mani olmaktadır. Filhakika bu devir tarihinde tarihi hadisenin kronoloji sırasında birçok tereddütler ve huzursuzluklar vardır. Ya olabilir yani kronoloji bugün atar. Ya bu şey değil ki yani burada herhangi bir tarihi kronolojiyi 1 yılla 2 yılla 3 ayla 5 ayla karıştırınca bütün o Osmanlı'nın kurumsal siyaseti mi değişmiş oluyor? Aynı dönem için sonradan değişiyor da o dönem için diyorum. Sabit bir dönem için. Dördüncü madde. Yazar dördüncü problemde Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu içinde erimeleri ve bu memleketlerin fethi sırasındaki Türklerin muvaffakiyet sebeplerini incelemekte ve bu keyfiyete şimdiye kadar kafi derecede dikkat atfedilmediğini, hakikat halde ise bahis konusu devre içinde bunun esaslı bir problem olduğunu iddia etmektedir. Neymiş? Devamını okuyoruz maddenin. Türk halk kitleleri harekete geçirmeye muvaffak olduğunu işaret etmekte. Bilhassa bu dini taassup Fatihlerin Hristiyan milletlere karşı mücadelelerinde onları cengaver bir hale getiriyordu demektedir. Bundan sonra da Balkanlardaki hakim feodal sınıfın müşterek bir harekete hevesli olmadığını, bu feodalitenin pek az istisnasıyla Fatihlere karşı mücadelede halka ihanet ettiğini ve onlarla anlaşarak kendilerini Türklerin hizmetine arz ettiklerini bildirmektedir. Aslında hem sınıf, yani burada bahsettiği feodal üst sınıf hem alt sınıf. İkisi de aslında Osmanlı bünyesinde eriyor. Çünkü Osmanlı'nın öyle bir siyaseti var. Sadece önceliği halkı kazanmak. Ama halkla beraber eğer oranın derebeyi, voynuku, ne bileyim neydi bizim voyvodası falan geliyorsa onu da bayağı tımar veriyor. Tımar dediğiniz biliyorsunuz vergi toplama ayrıcalığı. Tımar verip devlet sistemi içinde eritebiliyor. Yani o yüzden büyük oluyor zaten. 44'ten bir alıntıyla devam ediyoruz. Burmov'un hatırlamadığı en mühim faktörün Osmanlıların Balkanlardaki fütühatı kendileri için nüfusça büyük zayiata mucip olmadan kolaylıkla yapılmış olması keyfiyeti bulunduğunu belirtmek mecburiyetindeyiz. Keza sulh yoluyla zapt edilen yerlerdeki halkın muayyen ve makul bir nispetteki vergilerini vermek üzere yerlerinde bırakılmalarını da bu muvaffakiyetlerin sebepler arasında sayabiliriz. Yazarın Türklerin fıtraten cengaver oldukları ve idari kabiliyetlerinin de Balkan halklarından kat kat üstün bulundukları yolundaki mütalaları bu hasletlerin en garaskar müellifler tarafından bile kabul ve tasdikleri muvaciyesinde inkara yeltenmesi ve bunları hiçbir ilmi kıymeti olmayan ırkçı iddialar olarak vasıflandırması tamamen indiği ve subjektif bir hükümdür.
ve kendisinin burada zikrine lüzum görülmeyen bir takım komplekslerin tesiri altına kaldığı gösterecek mahiyettedir. Hocanın tabi Türkçesi 77 Türkçesi olduğu için biraz uzun. Virgül hoca nokta ne bilmiyor, yazıp gidiyor. Ama okunaklı olduğunu düşünüyorum. Büyük ve yaratıcı fertlerin sosyal hayattaki hakim rolünü dikkate almayan bir determinizm, sosyal hayatın ve tarihi tekamülün çok mühim bir amilini ihmal etmek olur. Türk feodalitesi tabiri ve mevcut olmayan bir şeyi icat etmekle Burmov yanlış bir teşhise saplandığının farkında değildir. Hakiki manası ile sadece bir Türk toprak aristokrasisi vardır ki bunu batıdaki feodal sınıflarla mukayese etmeye imkan yoktur. Bu sınıf şüphesiz ki askeri ve idari karakterleridir. Fakat asla spoletioer yani o batıdaki değildir. Yağma ve ganimet peşinde hareket etmeleri bile bir usul ve kanuna bağlıdır. Benim başında dediğim o dikkat etmedikleri meselesine demek ki hocamdan uyanmışım ki demişim. Hani dedim ya akıncıları böyle başıboş şey zannediyorlar falan diye öyle olmadığını biliyoruz. 45. Balkanlardaki hakim feodal sınıfın fatihlere karşı mücadelede halka ihanet ederek onlarla anlaştıkları meselesine gelince bunun iç yüzünü nüfuz etmek için birçok cepheli araştırmalara ihtiyaç olduğu aşikardır. 5. maddeye geldik arkadaşlar. Burmov'un ehemmiyeti diğerlerinden daha az olmayan 5. problem olarak Balkan Yarımadası'nın Türkler tarafından zaptının bir terakkiye mi yoksa bir gerilemeye mi işaret ettiği araştırmayı zikretmektedir. O Bermutat yine bazı muasır burjuva tarihçilere hücum ile bu fütühatın Balkan halklarına getirdiği faydayı ve refahı ret ve inkara kalkışmaktadır. Halbuki açık ve net bir tarihi hakikattir ki Balkan kavimleri Osmanlı hakimiyeti altına ve siyasi nizamı içine girmekle pek büyük sosyal ve ekonomik istifadeler sağlamış, derme çatma Batı ve merkezi Avrupa'dakilerle asla kıyaslanamayacak derecede geri bir feodalite anarşik durumundan derli toplu bir imperyum nizamı içinde mevki olarak daha yüksek bir merhaleye vasıl olmuşlardır. Evvela feodalite sisteminin kendilerine yüklediği ağır vergilerden kurtulan Hristiyan ahali çok daha hafif olan Osmanlı devlet vergisinin kanunnamelerle hak ve vazifeleri tayin ve tarif olunan bir hür mükellefi haline geliyorlardı. Yani hür mükellefi vurgusu şu arkadaşlar, kölelikten, serflikten çıkıyorlardı. İkinci olarak ekser ahvalde seferber bir halde bulunan Osmanlı ordusunun geniş ihtiyaçları ve devlet merkeziyle Edirne gibi büyük şehirlerin iaşesi için devlet tarafından yapılan milyonlarca akçelik satın almalar Balkanlardaki Hristiyan çiftçinin ve bu arada bilhassa Bulgar köylüsünün mahsulünü büyük mikyasta değerlendirmekteydi. Bu da çok önemli. Çünkü yakın coğrafya, hani Anadolu'dan öyle buğday getirme falan yok. Ama yakın coğrafyadan hem yaş meyve sebze hem buğday, tahıl, büyük küçükbaş hayvan yani bayağı zenginledi. Üçüncü olarak Balkanlarda Türklerin yerleşmeleri ve devletin planlı bir şekilde imar ve kolonizasyon faaliyetleri ilerledikçe şehir ve kasabalarda Anadolu'dakiler gibi korporasyonlar vücut bulmakta, medreseler, imarethaneler, zaviye ve tekkeler kurulmakta, asker, ulema, memur ve mütekaitler Osmanlı siyasi ve sosyal nizamının getirdiği diğer birçok zümreler önemli bir müstehlik sınıf teşkil etmekteydiler. Diğer yandan Anadolu'dan gelerek Venedik, Avusturya, Polonya ve Macaristan istikametine doğru uzanan ticaret yolları Balkan şehir ve kasabalarına yeni bir iktisadi hareket veriyor. İstanbul, Edirne, Selanik ve Filibe gibi büyük şehirler Balkanlardaki Hristiyan reayayı eski devirlerin sefaatinden kurtarıyordu. 47'den alıntı. Burmov düşünmüyor ki Bulgarların yaşadığı memleketler de diğerleri gibi o zaman bütün Asya'da cari olan Hakkı Fetih namına devlete ilhak edilmişti. Bu fütühat yapıldığı esnada Bulgarlar Fatih milletin şefkat ve merhametine ilticadan başka hiçbir iddiada bulunmak hakkına haiz değildi. Onlar o zamanlarda Fatih ve koruyucu milletle eşit haklara sahip olmaya veyahut hakimiyete iştirak eylemek iddiasını Hristiyan kaldıkları müddette dermeyan edemezlerdi. Çünkü bütün dünyada cari ve bütün vicdanlara hakim olan umde, galibin mağlup üzerine mutlak tasarruf hakkını kabulden ibaretti.
Yine Burmov düşünmüyor ki devrim bu hakim prensiplerine rağmen Osmanlı fütuhatı ile fanatik Katolik hakimiyetinin zıttına olarak Müslüman Türklerin muttasıf olduğu ve kendisinin anlayamayacağı derecedeki yüksek insani hasletleri Bulgarlara asırlarca müddet hatta hakim unsurun aleyhine yaşamak, inkişaf etmek imkanını bahşetti. Milli ve dini müesseselerini bu hakim milletin müsamahası ve geniş düşünürlülüğü sayesinde koruyabildiler. Hoca çok güzel bir Türkçeyle bir cümlede anlatmış. Ben de iç nefesimi bir daha yormuyorum. Karşılaştırmalı tarih örneği diye buna derlerdi. Hani not düşmüşüm. Karşılaştırmalı tarih örneği diye. Hani hep demin söylüyorum ya, bugünden bak, bugünkü psikolojinle, bugünkü algınla, tasavvurunla, zihnindeki kalıplarla bundan 600 yıl öncesini yargıla yani. Neyse. Böylesi insani hareketlerinden dolayı Osmanlı Türklerini muahaze etmek, imparatorluğu dahilinde milli ve dini kisveleri ve müesseseleriyle birlikte Bulgarlığa hayat hakkı tanımasını tenkit eylemek için insanın Burmov gibi tarafkir ve insanlık hislerinden tecerrüt etmiş ve bilhassa ciddi bir ilim adamı vasfı taşıyan tarihçiye yakışmayan şoven fikirlerle malul olması icap eder. Hoca bayağı sinirlenmiş, sonuna doğru iyi geçirmiş. 6. maddemiz sonuncu bir problem olarak yazar yani Burmov, Bulgarların Avrupa'yı müdafaada oynadıkları role dikkati çekmek istemektedir. Ona göre Osmanlıların merkezi Avrupa'ya akınlara daima surette mukavemet edenler arasında Bulgarlar da bulunmuştur. Bu mukavemet güya Türklere tecavüzi hızlarını kaybettirmiştir ve eğer Avrupa geçmiş asırlar boyunca elde ettiği muvaffakiyetlerden mağrur ise bunun şerefi meçhul kalan fedakarlıkları ve muvaffakiyetleri doğurmuş olan yüz binlerce Balkanlı Hristiyana aittir. Avrupa bunlara minnettardır. Çok komik adammış ha. Ya biz devleti hani 1299 değil 1302 idi galiba. Halil Hoca'nın şeyi, genelde de tarihçiler arasında o oluyor. Bafeus Savaşı, Koyunhisar Savaşı'nın tarihi. Yani 1300'ün başında biz devleti kurduk. Zaten 1400'e geldiğimizde Balkanları çoktan geçmiştik ya. Biz Orta Avrupa'ya geçmiştik yani. Adam diyor ki durdu. Yo hiç, yani en hızlı orayı geçtik. Halbuki tarihi bir gerçektir ki Fatih Osmanlı ordusunun tahripkar, yağmacı ve gayri insani hareket eden unsurları çok defa ya mühtedi olmak suretiyle veya Martolos ve Voynuk Akıncı gibi hizmetlerle bu orduya katılmış Bulgarlar ve diğer Hristiyan reyadan olan kimselerdi. Yani orduya bunlar da katılıyordu. Bilakis bu camia içinde en hararetli, en mutaassıp bir karakter iktisap ederek Burma'nı müdafaa ettiklerini söylediği Batı dünyası için bazı istisnalardan sarf-ı nazar, tahripkar, zalim ve yüz karası bir hüviyet içinde görünmüştür. Bulgarların millet şuuruna sahip olarak imparatorluk içinde menfi rol oynamaları, bulundukları muhitlerde Müslüman Türk unsurlara karşı barbarlık hareketlerine karışmış mukavemet yuvaları kurmaları ancak 19. asrın olaylarındandır. Ve belki de bugün henüz bir asırlık bir millet ve devlet hayatını idrak edemedikleri için olacaktır ki bu cemiyet Burmov'un kalemiyle kendisini dev aynasında görmek istemekte, medeniyet önderdiği herhalde yanlış yazmış kelimeyi. Medeniyet önerdiği Hristiyanlık müdafiliği gibi rolleri oynamış olmak hevesine ve özentisine kapılmaktadır. Rumeli Fatihleri ailesi var arkadaşlar. Burada çok şahsa iniyor. Bizim o meşhur Akıncı beylerimiz var. Anadolu'daki Türkmenler başlığı sayfa 53. Paul Vitek, Balkan devşirmelerinin Anadolu beylerine savaştırılması meselesi ve Anadolu Osmanoğlu karşı yükselen tepki diye not düşmüşüm. Hatırladım. Timur ordusundaki şeyh ve dervişler Sırp askerlerin Osmanlı ordusunda bulunuşunu propagandalarına alet etmişler ve bu hal Beyazıt ordusunun maneviyatı üzerinde az çok müessir olmuş ve Kosova Nibolu savaşlarında Türk askerinin gösterdiği fedakarlıklar bu savaşta görülememiştir. Bu mahsurdan ders alan Osmanlı hükümdarları bundan sonra Müslüman devletlere karşı giriştikleri savaşlarda Hristiyan yardımcı kuvvetleri kullanmamışlardır. Bahsettiği konu da arkadaşlar, buraya Paul Vitek'in o 2 kitabı var.
Kanalda da videoları var, bakmanızı tavsiye ederim. Osmanlı'nın kuruluşuyla ilgili. Osmanlı çok hızlı bir şekilde Anadolu'dan hiç buradaki işlere karışmadan Balkanlara gidiyor ve gaza, fütühat, ganimet gibi şeylerle bütün psikolojik üstünlüğü ele geçiriyor. Haliyle diğer beylikler birbirleriyle savaşmak istemeyen asker unsuru ve sadece asker unsuru da değil, esnafı, ilim adamı, talebesi, her şey, her türlü maddi manevi unsur Osmanlı'ya geliyor ve oradan Balkanlara akıyor. Ama Osmanlı Balkanlarda kökleştikten sonra oradaki yardımcı kuvvetler, Yeniçeri devşirmeleri, işte orada devlet sistemi içine alınan gayrimüslim feodal beyler falan, bunları alıp batıya, doğuya geldiğinde, yani Balkanlardaki bu unsurlarla Anadolu'daki beyliklerle günü gelip de savaştığında o Anadolu şeye küsüyor. Yani bir 100 yıllık bir araçtan bahsediyorum. Yani Anadolu kendi Türkmen unsuruyla, yerel kuvvetleriyle Balkanlara gidiyor. Balkanlardan aldığı güçle tekrar Anadolu'ya geliyor fethetmek için. O biraz tepki var diyor. Paul Vitek diyor. Yani bu anlattığım çerçeve Paul Vitek'e aittir. Kanalda videolarına bakmanızı tavsiye ederim. 54-55 buralarda Şeyh Bedrettin Sivami meselesi var. Behişt'i var. 62'de. Özetle denilebilir ki bu asır esnasında Anadolu mütemadiyen etnik bakımdan Türkleşmiş ve İslamiyet yayıldığı gibi muhtelif Sufi tarikatlar da tesir ve nüfuslarını arttırmıştır. Bir taraftan Sufiyane ceryanların tesiriyle bilhassa göçebe Türkmen aşiretleri arasında Şii batini itikatları eskisi gibi kuvvetle devam edip dururken, diğer yandan büyük merkezlerde Sünnilik resmi bir şekil almış ve hatta ulema ile Sufiler arasında bir anlaşma ve ahenk de kurulmuştur. Ancak göçebe Türkmenler arasında hakim olan Babai, Bektaşi ceryanıyla merkezi kuvvetlerin siyasi bakımdan iltizam ve müdafaa ettikleri Sünnilik arasında bir mücadele yavaş yavaş zaruri bir hal alıyordu. Timurlenk istilasının Anadolu'da meydana getirdiği maddi manevi anarşiden istifade eden mezhebi ceryanlar zaman zaman kanlı mezhep mücadelelerin başlangıcı olmuştur. Bu konuda da gene kanalda Ahmet Yaşar Ocak oynatma listesine bakarsanız onlarca kitap var orada. Hocanın uzun uzun sunduğumuz alıntılar okuduğumuz. Orada bu konuların her birinin monografisi var. Sayfa 64. Anadolu'da devletin resmi mezhebi olan Sünnilik şeklini, muhafaza siyasetini takip eden Selçuklu hükümdarlarının muhtelif etnik unsurlardan mürekkep ordularına karşı dini veya siyasi bir hareket yapabilecek zinde kuvvet, canlı unsur ancak bu göçebe Türkmen boylarıydı. Bu yüzdendir ki daha o zamanlarda başlayarak Osmanlı Devleti'nin son devirlerine kadar Anadolu'da meydana gelen bütün dini siyasi kıyamlarda, isyanlarda yani ayaklanmalarda daima bu Türkmen boylarının ilk planda olduğu görülmektedir. Celali isyanlarına falan atıf yapıyor arkadaşlar. Gerek Moğol istilasından evvel gerek sonra Anadolu'ya gelen bu dervişler arasında en büyük çoğunluğu Kalenderiye zümresine ve onun Hayderiye diye şubesine mensup kimseler teşkil etmiştir. Türkmen kitleler arasında ehli sünnet akidelerine aykırı bu gibi inançların kolaylıkla yayılması ve hatta yeni bir takım itikat zümrelerin teşekkülü de alelade bir tesadüfle yorulamayacak mühim olaylardır. Kalenderi, Haydari gibi adlarla zahiri bir tasavvur kisvesi altında Türkmen boyları arasında müfrit Şii akideleri ve batini fikirleri neşreden bu babaların Anadolu'da yaptıkları ilk dini siyasi hareket Babayiler Kıyamı adıyla maruftur. Buraya da İlyas değil, hani burada şey yazmış. Baba İshak Anadolu'nun muhtelif sahalarında Türkmenler arasında bir taraflar peyda ederek Amasya civarında bir mağarada bir veli hayatı geçirmekte ve halkı Selçuklu Sultanı aleyhine tahrik ve teşvik etmekteydi. Buraya İlyas değil, İlyas-ı Horasani demişim arkadaşlar. İshak değil, Ahmet Yaşar Ocak Hoca'yı takdirle anıyoruz diye de not düşmüşüm. Kanalda Babayiler İsyanı diye bu olayın böyle kalın bir monografisi var. Ahmet Yaşar Ocak tarafından yapılmış. Orada bu Baba İshak yanlışını düzeltiyor Ahmet Hoca. Baba İlyas-ı Horasani. Önemli diye not düşmüşüm. Asileri tedip ettiler ve Baba İshak da idam edildi. Bu batıni itikatların Baba İshak'ın idamından sonra başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere diğer Türkmen babaları tarafından neşr ve tamim edilerek asırlarca devam ettiği görülmektedir. Biraz aşağıda
göreceğimiz gibi Simavnalı Bedrettin ayaklanmasında Dobruca'da mevcudiyetini gördüğümüz Batiniyu mezhep Türkmenler yani 1261'de Sarı Saltuk Dede mahiyetinde Sarı Saltuk'la ilgili de Ahmet Yaşar Ocak'ın kitabı kanalda arkadaşlar. Karasioğlu İsa Bey zamanında kısmen Anadolu'ya dönen Baba İshak taraftarlarının arttıkları olduğu gibi Aydın taraflarda Börklüce Mustafa mahiyetinde Beyazıt Paşa yani meşru hükümet otoriteleriyle harbeden ateşli mutaassıp Türkmenler de Aydın ile hicret etmiş Babayi Türkmenlerinin torunlarıdır. Yani bu anlatılan konuları arkadaşlar dediğim gibi Ahmet Yaşar Ocak Hoca'dan izlemenizi kanalda tavsiye ederim. Yani Anadolu'nun bu anlattığımız yerler hani kitabın başlığı ne? Müesseseleri teşkilatı yani medeniyet tarihine bakış. Yani o medeniyetin kültür, dini hayatını Ahmet Hoca'dan, kurum ve coğrafya tarafını Tayyip Hoca'dan, Tayyip Gökbilgin Hoca'dan dinleyebiliyoruz. Gaza olunca en öne sürülen insanlar bugünün konfermist Sünnileri tarafından eleştiriliyor. Esasen ümmete o gün için, vatana bugün için hizmettir. Hani onu demin konuşmuştum ya, onu not almışım. Yani adamlar burada göçebe Türkmenler şöyle böyle falan deyip beğenmiyorlar ya. Onun yaptığı hizmeti yap ondan sonra konuşuruz derler. Murat II devrinin müesseseleri ve medeniyetine genel bir bakış. Burada da herhalde tekrara düşmüş. Hoca tekrar değil daha bu olayın akademik yerlerini çizmiyorum arkadaşlar. Öyle çok alıntılı teknik yerleri. Ben genelde genel fikri size arz edebilmek adına genel yerleri çiziyorum. Eflak Voyvodası Vlad Drakul'un itaati burada hani nasıl oldu, ne oldu? Burada maddi şeyler var, alıntılar var. Yani genel şeyle alakası yok. Detay bilgiler. O yüzden buraları es geçmişim. Tabii kendim kesin notlar almışımdır da. Ama burada bir yere çizmişim. Nereyi çizmişim bakalım. Sayfa 93. Vakfın mahiyetini şöyle tarif edebiliriz. Hani vakıf nedir arkadaşlar? Vakıf bir malı ammenin mülkü hükmünde olmak üzere bir veya birkaç gayeye müebbeten yani ömür boyu tahsis etmektir. İşte hukuki manada vakıf budur. Vakıf teessüs ettikten yani oluşturulduktan sonra bütün fakihler tarafından kabul olunan fikre göre fakih hukuk profesörleri arkadaşlar. O malda vakfın mülkiyeti zail olur. Ve bundan sonra vakıf mal gayesine ve vakfedenin şartlarına göre idare olanır. Vakıf İslamlıkla başlamıştır. Kur'an'da buna dair yani vakfın meşruiyetine dalalet eden ayetler bulunduğu gibi şöyle bir hadiste vardır diyor. Hadisi yazmış, şeyi yazmış, Türkçesini yazmamış. Her zaman ve her yerde görülen yoksulluk ve fakir hayatının elem ve ızdırabını düzeltmeye hizmet eden bir müessesedir. İşte vakıf burada zikredilen sadaka-i cariye nevinden olup her zaman ve her yerde görülen yoksulluk ve fakir hayatının elem ve ızdırabını düzeltmeye hizmet eden müessesedir. Vakıf esas itibariyle sahih ve gayri sahih olmak üzere iki türlüdür. Gayri sahih vakıflar tahsis nevindendir. Şu halde vakıflar mevzuları itibariyle muhtelif mahiyet arz ederler. Şöyle ki vakfiye veya vakfedilen mallar ya sadece vakfın mülküdür. Bu tür vakıflar sahihtir veya kısmen mülküdür. Kısmen de bir arazi parçasının veya meranın öşür, fera ve intikal harcı gibi miri menfaatleri yahut da tasarruf hakkıdır. Bazen de sadece miri menfaatler veya sadece tasarruf hakkı. Padişahın, ümera ve vezirler ve ya azizlerin vakıflarının çoğu bu tür yani bir arazi üzerindeki miri menfaatler veya tasarruflar hakkının tahsisi suretiyle yapılan vakıflardır. Ya burayı niye çizdim şu an hiç anlamadım arkadaşlar. Çok genel detay bir bilgiymiş. Yani vakıf desen bulabileceğim bir şey ama vardır bir sebebi şu an hatırlayamadım. 16. asır Osmanlı müesseseleri, teşkilat ve medeniyet. Sayfa 95. Devrin genel karakteristiği Beyazıt zamanının babası devrindeki dinamizm ve hamlenin maddi ve manevi yükselişin duraklama, hiç değilse yavaşlama manzarası göstergeliğidir. Bunun sebebini Osmanlı Devleti'nin bünyesi icabında padişahların şahsiyetlerinin ve umumi tutumlarının bütün devlet gicraatına, müesseselerine ve teşkilatına da tesir etmiş olmasında bulanlar pek çoktur. Yani Beyazıt II harp ve fütuhata pek iltifat etmeyen, devrini sulh ve sükun içinde geçirmek isteyen, gevşek, derviş tabiatlı olduğu için onun tutumu erkan ve umaraya da sirayet etmiş, devlet teşkilatına bir durgunluk ve millete de bir yorgunluk gelmişti.
Denilebilir ki Yavuz Sultan Selim'in bir aksiyon adamı olarak ortaya çıkması, devlete bir canlılık ve dinamizm getirmek istemesi, bu maksatla da mücadeleye atılarak kendisinden büyük kardeşlerini bertaraf etmesi bunun neticesi olmuştur. 96'dan devam ediyoruz. Hilafet bilindiği gibi lügatte halef olmak demektir. Halife de halef demektir. Kur'an'da halife sözü geçmektedir. Bu manada onun diğer bir kelimede imamda kullanılmıştır. İmamda kullanılmıştır. Fakat bunlar Hazreti Muhammed hakkında veyahut sonra gelecek olan halifeler hakkında varit olmamıştır. Eski peygamberler Enbiya-i Salife hakkında varit olmuştur. Bir ayette nokta nokta denilmiştir. Manası ey Davut biz seni yeryüzünde halife yaptık. Binaenaleyh insanlar arasında hak ve adalet ile hükmet demektedir. Bundan anlaşılan hilafetten maksat adaletin tevzi kaziyesidir. Yani adaletin tahakkuk etmesini sağlayacak kaza, görev manasında. İhkak-ı hak ve iptal-i batıl kaziyesidir. Hakkı almak, haklıya vermek. Hukuku nası siyasettir. Yani hukuk nas. Nas ne? Kanun siyasetidir. Şu halde Peygamber Davud halifedir. Yani haleftir. Allah'ın halefidir. Nerede halefidir? Nerede halefidir? İcrayı adalette. Yani adaletin icrasında. İhkak-ı hakta ve iptali batılda. Yani hakkı teslim etmekte, batılı iptal etmekte. İmam tabirine gelince imam pişva, önde gelen giden demek yani ve muktebabih kendisine uyulması gereken adam demektir. Mahalle imamı, cami imamı gibi. Halifeye de İmamül Müslümin denir. Hatta ilmi bir meslekte pişva olan en büyük alimlere de imam denir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii gibi. Bu kelimelerde kutsal bir mana yoktur. 97. Hilafet meselesi dini olmaktan ziyade dünyevi ve siyasi bir meseledir. Doğrudan doğruya milletin kendi işidir. Nas-ı katı olarak şeriat esaslarında bu mesele hakkında tafsilat yoktur. Yani katı nas, katı hüküm manasında böyle bir net halife şeriat hükümlerinde halife şöyle olur böyle olur gibi bir şey yok. Genelde onu maslahata bırakıyorlar. Hayatın şartları içinde oluşuyor. Halife nasıl nasp ve tayin olunur? Hilafetin şartları nelerdir? Her halükarda ve her zamanda bir halife nasp ve tayin etmek millet üzerine vacip midir? Gibi meseleler hakkında ne Kur'an'da ne de hadiselerde bir sarahat yoktur. Hadiseler yazmış. Hadislerde olacaktı herhalde. Bir sarahat yoktur. Yalnız imamların Kureyş'ten olacağı vesaire hakkında bazı hadisler mevcuttur. Fakat bunlar hilafet şartlarına dair meseleleri halletmeye kafi değildir. Hilafetin şer'i bakımdan bir niteliği olmadığı, bunun tamamen siyasi bir mesele ve müessese olduğu bizde Atatürk devrimlerinden olan hilafetin ilgası münasebetiyle 1924 senesi başında uzun boylu tartışma konusu olmuştu ki o devrin adliye vekili olan Seyit Bey Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3 Mart 1924 tarihli toplantısında bu konuda uzun izahatta bulunmuştur. Hilafetin mahiyeti şeriyesi Ankara Türkiye Büyük Millet Meclisi matbaasında da basılmış. Cengizilerden Hülagü'nün 1258'de Bağdat'ı zapt ettiği zaman halifeyi öldürmesi üzerine bu müessese Mısır'a geçmiş. Fakat bu tarihten sonra İslam aleminde hiçbir siyasi nüfusu kalmamıştı. Mısır haricinde İslam aleminin büyük bir kısmının Mısır'da bir Abbas halifesinin mevcudiyetinden haberi bile yoktu. 13. asırdan beri Mağrip'te bir başka Sünni halife mevcut olduktan başka İslam memleketlerinin şark cihetinde zaman zaman Selçuklu, Timurlu, Türkmen, Özbek ve Osmanlı birçok hükümdarlar bu unvanı takınmışlardı. Fakat birkaç müstakil hükümdar tebaalarının kendilerine itaatini dini bir vecibe mahiyetinde göstermek emeli ile halifeden mevkilerinin menşur ile tasdikini ve ünvanlar tevcihini istediler. 98. Zaten Yavuz Sultan Selim'den önceki Osmanlı hükümdarları gibi muasır diğer İslam hükümdarları da hilafet iddiasında bulunmuşlar ve zaman zaman bu unvanı kullanmışlar. Hatta rakip düşman devletin hükümdarlarına da bunu kabul ettirmişlerdi. Yani hilafet dediği şey siyasi bir makamdır ve bugün köpürttükleri gibi yok şöyle olmazsa olmaz falan gibi bir şey de değildir diyor arkadaşlar. Geldik Kanuni Sultan Süleyman devri. Kanuni Sultan Süleyman devri fütühatları. Ay, burayı bence şey yapmayayım.
Okuyayım mı? Şeyden emin olamadım arkadaşlar. Zaten Muzaffer Tayyip Gökbilgin Hoca'nın Kanuni Sultan Süleyman üzerine bir monografisi var. Yani geçenlerde onu da ne okudum videosunda görebilirsiniz. Orada zaten büyük ihtimal bunların hepsini çizdim, anlattım. Aynen, ben buraları boş yere şey yapmayayım. Kanuni devrini geçelim arkadaşlar. Videoyu gereksiz uzatmayalım. Devrinin idari mali karakteri. Zaten dediğim gibi o doğrudan biyografisi. Kanuni döneminin biyografisi hocanın gene olduğu için zaten aynı şeyleri yazdı büyük ihtimal. Ama şuradan bir başlayalım mesela. Sayfa 144. Devşirme usulü Acemi Oğlanlar Müessesesi. Kapıkulu denilen sınıfı devşirmeler teşkil ederdi. Yeniçeriler ve topçular ve diğer ocaklarda olan kullar umumiyetle devşirmelerden idiler ve bunların gayri taifeden olması yasaktı. Devşirmeler ise Arnavut, Boşnak, Rum, Bulgar ve Ermeni taifesine mahsus olup bunlardan başkaları olamazdı, yasaktı. Devşirme müessesesinin nasıl meydana geldiği Aşıkpaşazade, Oruç Bey tarihlerinde belirtilir ve yukarıda verdiğimiz tafsilat gibi devşirme oğlanlarının iptida Anadolu'da Türklere verildiği, çiftçi olan Türklerin bu oğlanlara çift sürdürdükleri ve Türkçe öğreninceye kadar onları kullandıkları, sonra da Yeniçeri oldukları anlaşılmaktadır. Bak mesela şunu da çok dikkatimi çekiyor. Hani Yeniçerileri biz devşirmesini biliyoruz. Ocağa girdiğini biliyoruz. Ocaktan sonra yükseldiğini biliyoruz ama şu husus üzerine çok bir şey bulamadım. Bulan varsa söylesin. Yani hani bir cümleyle geçiyor değil mi? Hani Anadolu dediği o büyük ihtimal gene payitahta yakın, Dersaadet'e yakın yerdeki sancaklardır. Köylünün yanına veriyor. Türkçe öğrensin, Türk adetlerini öğrensin diye. Ne kadar süre bu? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl bilmiyorum ama o usulün çok incelenmesi gerekmiyor mu ya? Düşünsene, Balkanlardan bir tane papazın çocuğunu alıyorsun. Anadolu'da, Bursa'da bir köylünün yanına veriyorsun. Yani tamam, öncesinde nasıl aldığını çok konuşuluyor. Oradan döndükten sonra Acemi Ocağı'na giriyor. Acemi Ocağı'ndan sonra işte yükseliyor, savaşıyor falan. O sefahat belli. Ama o arası çok şey yani. Ben orayı çok merak ediyorum. Varsa böyle bir çalışma yorumlara yazın, okuyayım arkadaşlar. Acemi oğlanlarının ne surette toplanacağına dair 1621 tarihli bir hüküm bize bu müessesenin birçok taraflarının tafsilatıyla açıklamaktadır. Ahmet Refik devşirme usulü Acemi oğlanlar temin et demişim. Ahmet Refik Altınay'ın kitaplarını da zaten alıyorum, yavaş yavaş okuyorum hızlı hızlı. Onu da alırım. Sayfa 148. Acemi olanlardan yangınlarda fedakarlık gösterenlere 300 akçeye kadar ihsan verilirdi. Bazen de kanunlarından 500 akçe fazla zahmet verildiği olurdu. Ben bunu makalede, tezde kullanmıştım. Herhalde o yüzden çizdim. İstanbul'un Kanuni Sultan Süleyman devrinde iaşe usulü ve ticari durumu. İstanbul'un iaşe işlerini devlet üzerine almıştı. Diğer birçok konularda olduğu gibi bu meselede de sıkı bir devletçilik cariydi. Yani şimdi liberal ticaret veya devletin dış ticareti kendi yapması gerektiği münakaşalar arasında 16. asırda uygulanan uygulanan sistemi bilmek enteresandır ve bize bazı bakımlardan ışık tutabilir. Hükümet İstanbul'da ve vilayetlerde buğday fiyatlarını tayin eder, nark koyar, fırınlara mahsus unlar değirmenciler vasıtasıyla temin edilirdi. Tahhan değirmenci yani. Bazen kıtlık olan eyaletlerde buğday ve arta fiyatları, mesela 1564 Mısır'da kıtlık olmuş, buğday ve bakliyat fiyatı artmıştı. Bununla ilgilenen Divan-ı Hümayun durumu düzeltmek üzere alakadarlara Mısır Beylerbeyine ve defterdarına bir hüküm göndermişti. Sayfa 151. Bazen buğday İstanbul'a da nadir gelirdi. Çoğu defa muhtekirler, yani hükümde madrabaz diye kaydedilmektedir, buğdayı Anadolu'dan Rumeli'ye, Rumeli'den Anadolu'ya sandallarla kaçırırlar. Marmara Havzası'ndan kaçakçılık yaparlar. Buğdayı fazla para veren yabancılara hükümetin emri hilafına satarlardı. Divan-ı Hümayun buna mani olmak için alakadar kadılara kati emirler gönderirdi. Yani bak görüyorsun, yani bugün mesela demin videonun başında demiştim ya, yerel yönetimlerin bir işi de nedir? Haldir, pazardır değil mi? Ama o zaman bak ne kadar devlet. Şimdi sen
kadı bu işi yapıyor deyince kadı yerel yönetimin bir uzantısı mı diyeceksin? Zamanında bu hizmetler merkez teşkilatı altında organize oluyormuş. Taşra teşkilatı, hani merkezini bağlı taşra teşkilatının altında mı organize oluyor diyeceksin. İşte onları ince nüansları var, dikkat etmek lazım. Sayfa 152 ve 153. İstanbul'daki bakkal esnafı kadıya giderek şöyle şikayet etmişlerdir. Eskiden İstanbul'a gelen pirinç, revganı sade, yani sade yağ, çırak yağı, çerviş yağı, zeyt yağı, asel yani bal, şir revgan, tulum peyniri, pastırma, badem, nohut, kayısı gibi şeyler bakkallar tarafından satılmaktaydı. Halen Hisar'da dışarıda dükkanları olan kimselerden madrabazlar bu dükkanlarına, mahzenlere ve başka yerlere koyup buralarda sağlayarak gece veya gündüz gizlice gemiler ile etrafa dağıtarak bu gibi havaici zaruriyenin azalmasına ve narhın artmasına, fiyat artışlarına sebep olmaktadır. Narhtan fazlaya satanlar bu gibi kimselerdir. Teftiş olunarak bunları surlar içindeki bakkalların satması temin edilirse sıkıntı ve fiyat fazlalığı olmayacaktır. Bu şikayet üzerine filhakika kadı geceleyin gizlice kontrol yaptığını ve vaziyetin söylediklerine mutabık olduğunu bildirmektedir. Divan-ı Hümayun'da başka bir evrak arkadaşlar gene. Alımla satımla ilgili evrakları yayınlamış hoca. Burası da geniş özet arkadaşlar. Şu geniş özeti okuyalım. Burada belgeler var. Yani istilamet hukuku demişim köşesine mesela birinin. Burada hoca şeriye, Bursa'daki şeriye defterleri bunlar herhalde. Sicil defterleri. Aynen. Şeriye sicil defteri. Bir diğer örnek. Geniş bir özet var. Onu okuyalım, bitirelim arkadaşlar. İstanbul ihtiyaçlarından ihtikar konusu olan maddelerden diğer ikisi yağ ve soğan idi. Yağ çok defa kefeden temin edilirdi. Orada bir takım madrabazlar türemiş, yağ stoku yaparak ihtikar yapmaya teşebbüs etmişlerdi. Gerek bu konularda gerek meyve getirilmesi hususunda İstanbul kadısına, Kefe Bey'ine, kadısına ve nazırına müteahhit hükümler görülmektedir. Devlet erzak ve zahirenin muhtekirler elinde kalmasına mani olmaya çalıştığı gibi İstanbul civarında veya Marmara sahillerindeki yağları da teftiş eder. Her sene üzümlerin bir miktarını gayrı kullanılmasına bir miktarını gayrimüslimler için şarap yaptırır. Gerek kalanını pekmez ve turşu için kullanılmasına müsaade ederdi. Bu emre aykırı olarak münhasıran şarap yapanlar çıkarsa memurlar vasıtasıyla teftiş ettirir ve şaraplarına tuz attırırdı. Hicri 973 tarihinde Üsküdar Kadısı'na gönderilen bir hükümde Maltepe, Kartal ve Darıca köyleri halkının bu emre aykırı hareket ederek şıralarını fıçılara koydukları, pekmez ve turşu yapmadıklarını öğrenildiği için fıçılarına tuz koyularak sirke yapılması emri edilmişti. İstanbul'da yapılan eşyanın mamul maddelerin imal tarzına ve satışına da devlet nezaret ederdi. Mesela İstanbul'da satılan hasırlar için boy ve genişlik muayyen idi. Bundan eksik yapanlar veya fazla fiyatla satanlar ceza görürlerdi. Kumaşların safi ipekten ve ibrişimden yapılmaları şarttı. İlgililer vasıtasıyla usulüne göre yapılan kumaşlara miri damga vurdurur, damgasızları sattırmazdı. Bunların fiyatı da miri tarafından tespit olunurdu. Bu şekilde İstanbul'da İHŞ ve ticaret işleri intizam altına alınırdı. Aynı zamanda memleketin sıhhi vaziyetine ve ehemmiyet veriyor. Taun hastalığının bulunduğu yerlerde gelen tacir gemileri hakkında karantina usulü koyuyor. Bu gemilerin 25 gün kadar hariçte tutulduktan sonra limana girmelerine müsaade olmuyordu. Binaların tarzı inşası ve kiremitlerin eb'anı iyi pişirilip pişirilmediği meselelerine de önem veriliyordu. Surlara evler yaptırılmazdı. Yapılmışsa yıktırılırdı. Hicri 972'de Tekirdağ Kadısı'na gönderilen hükümden öğreniyoruz ki oraya bağlı Hor köyünde kiremit işlenip İstanbul'a gönderilmekte imiş. Bu kiremitlerin efsafı vesairesi hakkında direktifler verilmektedir. Devlet kayık ücreti falan. Hülasa halkın iaşe işlerine tanzim eden devlet şehrin emniyet ve zabıta işleri de düzgün olmasına dikkat ediyordu. Burada güzel şeriye sicillerinden var. İstilamet hukuku bir örnek okuyalım. 17. belgemiş bu. Bursa Kadısı'na yazılan bu ferman Tırhala sancağından, Arafa Hristiyanlarından,
yani İvranya köylülerinden bazılarının kendi yerlerinde haraçlarını verdikleri halde Bursa tarafında geldiklerinde yavacılar tutarak tekrar haraç talep etmeleri üzerine vaki olan şikayetleri ile ilgilidir. Bu padişah hükmüne göre bu Hristiyan reayanın kendi yerlerinde haraçlarını verdiklerine dair kadıları tarafından defter sureti verilmiş ve bu kayıtlar Divan-ı Humayun'daki defterdarlıktaki defterde karşılaştırılarak mutabık olduğu anlaşılmış bulunması ile kendilerinden yava haracı talep edilmeyecek, eğer alınmışsa iade edilecek ve yavacılar tarafından kanuna aykırı olarak incitilmeyeceklerdi. Yani gayrimüslimdir diye bir şey yok. Adam üzerine düşen devletin ona tabi ettiği hukuka riayet ettikten sonra dikkat et, hakkını arama bilinci de oluşmuş. Bak bu da ince bir nüans. Bunu da çok güzel. Hani herhangi bir batıda ya da bir yerde bir Müslümanın böyle hak aramadı diye kızarlar değil mi? Hakkını ara derler. Ama hak arama psikolojik bir şeydir. Yani örneğini görmen gerekir. O hakkın geri dönüşüne dair, hakkın tesis edeceğine, senin hakkının verileceğine dair bir ne derler, öngörün yoksa, bir hissin en azından, yani görmesen bile bir hissin yoksa sen onun peşinde nasıl koşacaksın? Hani düşün, bir tane beylerbeyine gidiyorsun, Bizans, Bulgar beylerbeyine, ne hakkı, sen serfsin, kölesin. Ama bak burada Bursa köylüsü biliyor ki ben kadıya gidersem hakkımı alacağım. Yani bu bilinç, bu vatandaşlık hukuku kolay kolay bırakılacak bir şey değil. Bir diğer örnek demişim. Kite kadısı ile diğer Anadolu kadılarına gönderilen hükmü şerif suretidir. Nikola adında bir zımmi Divan-ı Humayun'a müracaat ederek kendisinin ve bazı yoldaşlarının Aribos kazasından olduklarını, ticaret için Anadolu'ya Kite kazasına geldiklerini, yava haracı amili Çırak ile Naip Ahmet'in siz yava kafirlerisiniz diyerek kendilerinden gayri kanuni birçok paralarını aldıklarını, halbuki yava harcının İstanbul'da ve diğer yerlerde adam başına 32 akçe olduğunu, aslında haraçlarını her yıl tutulan deftere göre yurtlarında verdiklerini, kendilerine çok zulüm ve haksızlık yapıldığını şikayet yolu bildirmişti ki buna göre bu kadıların sorunu iyice inceleyerek ellerindeki sureti henüz dolmamış, temessükleri varsa haksız olarak yava harcı alınmaması, alınmışların da geri verilmesi, kanunun belirttiğinden bir akçe fazla alınmasına müsaade edilmemesi emrolunmaktaydı. Yani işte o demin hocanın bolca eleştirdiği Bulgar tarihçi bunları biliyor mu acaba? Örnek diye not düşmüşüm. Kide kadısına gönderilen hükmü şerif suretidir. Bu emirde bazı keferenin Divan-ı Hümayun'a başvurarak Midilli Adası haraç güzarlarından olup her yıl haraçlarını memleketlerinde ödediklerini, çalışmak ve ticaret maksadıyla her sene gemiyle Mudanya iskelesine geldiklerinde yava harcını tutan amillerin kanuna aykırı olarak tekrar yava haracı alarak zulüm yaptıklarını bildirdikleri belirtilmiş. Bunun gereğinin yapılması, yani yava amilleri ile bunları karşılaştırıp meseleyi incelemeleri, eğer dedikleri gibi ise tekrar yava harcını aldırmamaları lüzumu anlatılmıştır. Bu kadar. Dediğim gibi arkadaşlar, kitaptaki o kanuni bölümünü geçtim. Çünkü hocanın diye kanuni biyografisi var. Onu da kanalda büyük ihtimal incelemesini yapacağım. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenmenizi, yorum yapmanızı, beğenebileceğini, ilgisini çekebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınıza paylaşmanızı rica ediyorum, istirham ediyorum. Gene uzun bir video oldu ama bol alıntılı, yorumlu, biraz dertleşmeli, fikir teatili bir şey. Kanalın yönetmeni hanımefendi bana şey diyor. Senin kitap videoların diyor, kitap incelemesi değil diyor. Senin ne varmış? Kitap atölyesi varmış galiba. Ben o tabiri bilmiyordum. Senin her bir kitabın kitap atölyesi gibi diyordu. Hani o yüzden biraz uzuyor videolar. Farkındayım. Hani kısaltmayacağım ama. Hani çünkü bu kanalın formatı bu. Alıntıyı yaparım, okurum, konuşurum falan filan. Ama yanlış okuduğumu fark ettiyseniz, yanlış telaffuz ettiğimi, bir şeyi yanlış yorumladığımı, yanlış hatırladığımı falan olursa düzeltmekten asla çekinmeyin. Muhakkak yapın, yorumlarda yazın. Onun dışında buraya kadar geldiyseniz, her uzun videoda dediğim gibi muhakkak bir yorum yazın. Yani sizden rica ediyorum. Hani kaç kişi buraya kadar geliyor? Videolar bitiyor. Onu anlamaya çalışıyorum. Hani işte videoyu sonuna kadar izledim. 2 seferde izledim. Tek seferde izledim. Şu kadar parçada izledim gibi. Tam bu sesimi şu an bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bu. Herkese kolay gelsin.